Merhaba, ben Tamer. Sen? Ben Tamer. Sen? Of, çok pardon. Çok pardon. Ben Tamer. Siz? Ben Tamer. Siz? Hı hı. Hmm. Memnun oldum. Memnun oldum. Güzel. Hmm. Nasılsın? Nasılsın? Of, çok pardon. Çok pardon. Nasılsınız? Nasılsınız? Sen. Sen mi? Sen. Güzel. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Well, now that we just met each other, it's time to meet this beauty, the Turkish language. It's a Turkic language. So that means Turkish is related to Azerbaijani, Türkmen, Özbek, Tatar, Kazakh, Kyrgyz languages. You can see the similarities and differences among Turkic languages here. Of course, this is just a basic chart, and Turkic languages are not limited to this number. Definitely check them out on Wikipedia for further information. Evet, it's an agglutinative language. So that means you get suffix, suffixes, and some more suffixes. Öğren, öğrenmek is the verb stem. Öğrendi is the past tense suffix. Me is I. Öğrendim. I learned. Let's see the negation suffix also. Öğrenmek, again, is the verb stem. Me is the negation after verbs. D is the past tense suffix. Me is I. Öğrenmedim. I didn't learn. Hopefully you won't say that after this video. It's a subject-object-verb language, but the majority of time the personal ending will tell you the subject, so we can say this type of word order is what you will see the most. That at the end is I am. But more on them in the next videos. It's a gender-neutral language, so that means there is no he, she, it. There is only o. And like there is no he, she, it, there's no her, his, its. There is only onun. Good news. Turkish doesn't have articles. Kitap means book. A book and the book. Bu, kitap. This is a book. Kitap, orada. The book is there. Maybe we don't have articles, but this doesn't mean we cannot specify things. Kitap ver. Give book. Give a book. Give some book. Kitabı ver. Give the book. That little guy at the end is working as the, but only with transitive verbs. I will elaborate on that when we learn the case suffixes. Kedi gördüm. I saw cat. I saw a cat. I saw some cat. Kediyi gördüm. I saw the cat. Well, we cannot really call this an article, but when you use structures like a nice car, a beautiful book, there is this word bir that occurs between the adjective and noun, and it works like a and in English.
especially in literary language. By the way, bir means one, so it will sound like beautiful one book, like wait Yoda, it's not your turn yet. So basically both güzel kitap and güzel bir kitap mean a beautiful book, but the one on the left, that's what I would say. And the one on the right, güzel bir kitap, that's what I would write. Let's see an example. Harry Potter, güzel kitap. Harry Potter, güzel bir kitap. İki Kule, harika film. İki Kule, harika bir film. İki Kule, by the way, the two towers. But is it two towers or two tower? Evet. No plurals with numbers and determiners of quantity. Kitaplar, books. İki kitap, two books. Literally, two book. Those numbers are enough. Masada çok kitap var. There are many books on the table. But it looks like there are many books on the table because many is enough for us to know that it's plural. It has question particles when you ask yes-no questions. Mı, mi, mu, mü are our question particles. You will hear them a lot. Get used to them. Türkçe öğreniyor. He learns Turkish. Türkçe öğreniyor. Türkçe öğreniyor mu? Does he learn Turkish? Türkçe öğreniyor mu? It has a flexible word order. So that means emphasis may change the word order. Let's see. Türkçe öğreniyor mu? Does he learn Turkish? Türkçe öğreniyor mu? Türkçe mi öğreniyor? Türkçe mi öğreniyor? He learns Turkish? Somebody is surprised. Intonation matters, like really. But don't worry, the context and the suffixes that they work with will tell you which is which. So seriously, no big deal. At least for me. Konuşma. Konuşma. Don't speak. Don't talk. Konuşma. Konuşma. And konuşma dersi. Konuşma dersi. Konuşma dersi. Do you see the difference? You don't? Because you cannot. You are supposed to hear it. It was spontaneous, sorry. It's the language of harmonies. So we have the vowel harmony, where you divide the vowels into two groups, back vowels and front vowels. And then the harmony of lips, or four-way vowel harmony, where you really care whether your lips are straight or round when you pronounce the suffixes. And the consonant harmony, where you meet fıstıkçı Şahap, Şahap the peanut seller, and suddenly start to care whether the last consonant of the word is hard or soft. Evet, it has interacted with many languages. The latest copy of the Turkish dictionary consists of this much words. It looks difficult. Please don't make me pronounce it in English. Here is a number of some loan words in Turkish. Arapça 6467. Fransızca 5253. Farsça 1359. Yunanca 400. Almanca 98. İtalyanca 89. Is it just me or did it feel like Eurovision a little? Written in Latin alphabet since 1928. So that means 5 years after the foundation of the Republic, we switched to the Latin alphabet. Well, what did we use before? The Old Turkic script between 8th and 9th centuries. It's so difficult to pronounce, like TH at the end. And then the Old Uyghur alphabet between 9th and 14th centuries.
but the majority of Turkic people had already switched to the Arabic alphabet in 11th century. This means we use the Arabic alphabet for almost 1,000 years. And then we switched to the Latin alphabet in 1928. Well, considering the fact that Turkish has 8 vowels and it being very different than Arabic language, it has always been a struggle to write in Turkish using the Arabic alphabet. The Turkic history is full of attempts to reform the alphabet, and us Turks are not even the first Turkic people to switch to the Latin alphabet. But that's another story for another time. Mustafa Kemal Atatürk, the founder and father of modern Turkey, took the initiative and changed the alphabet in order to increase the literacy rate. In a couple years, the numbers of literate people increased significantly. Thanks to this change, we now have an almost perfect alphabet that works very well for both Turks and foreigners. Okay, it's the language of rules, not the language of exceptions. But of course there are some exceptions, but there are few. But majority of time, the grammar rules that you'll learn will work. And that's an amazing feeling as a learner, isn't it? I'm looking at you, French and English and German. In fact, I'm looking at you, European languages. It has many local dialects, just like England, I would say. But don't worry. Why? Because the standard dialect is Istanbul Turkish, and that's what you will watch and listen the most on Turkish media. While you might ask, why is it not Ankara's dialect but Istanbul's? At the end, our capital is Ankara, right? That's because Istanbul has been the cultural center of Turkey for centuries. Well, I hope you found it enjoyable and informative. If you found this video informative, the next video will blow your mind. It's not just an alphabet video, I promise. Merhaba. In this video, I'm gonna teach you every single detail about the Turkish alphabet. And regardless of your level, you will find some value in it. Are you ready? Because I'm ready. Hadi başlayalım. We had talked about how and when we switched to the Latin alphabet in the previous video. If you haven't watched it yet, you can still watch it after this video. Evet, we have 29 letters in Turkish alphabet. Ç, yumuşak G, I, I, Ö, Ş, and Ü might be new for you. Also, this guy is not T or S. It's just J, as in jam. We have these 8 vowels, and anything other than these vowels are considered consonants. This information will be useful. Please note it. Evet, let's start. A, as in cup. Adam, ağaç, yaz. B, as in big. Bahçe, bebek, sembol. C, as in cam. Cep, cami, pencere. Ç, as in chat. Çadır, çilek, keçi. D, as in deep. Duvar, dede, ada. Evet. E, as in fake and cat. Okay, when I said we had 8 vowels,
I lied. We use the letter E also for A sound, and we sometimes switch from one to another, as in eldiven, şeker, melek. As you can see, where you pronounce E or A in these examples is pretty random. This means you have to learn what type of E to use in pronunciation. But as soon as you attach suffixes to these words, you start to follow some rules. Şeker, şeker. As you can see, the first one is a normal E and the second one is A. Şeker. But when we attach a suffix beginning with a vowel, this A sound becomes the normal E again. Şekere, şekere, not şekere, şekere. Şekerin, şekerin, not şekerin. Şeker, şekere, şekerin. But if we attach a suffix beginning with a consonant, nothing changes and we keep the A sound as is. Let's see that too. Şekerde, şekerde. After A, the suffix that we attach to the word şeker begins with a consonant. So we keep the A in pronunciation. Şekerler. Again, after A, the suffix that we attach is a consonant. So we keep the A in pronunciation. We have one more A here in this suffix. Let's see what happens to it if we attach a suffix beginning with a vowel. Şekerleri, şekerleri, not şekerleri. Şekerleri. It changed to E because of the suffix E at the end. Okay? Because it's a vowel. Let's move on. I know. It looks like a total mess from a learner's point of view. But don't worry, no one expects you to pronounce them perfectly. If you don't know which A to use, just go for the normal E. It's the safe spot. So instead of şeker, you can say şeker. It's okay. You will be understood. But as soon as you notice the A sound in the pronunciation of some words, note them and stick with them. You will sound more natural by doing so. Okay? So say you met this word for the first time, which you probably did. How will you pronounce it? İpek. Doğru. How about this? Tehlike. Doğru. And this? Sel. 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 Not sel. But as I said, it's okay. Why is it okay? Because I probably already have mispronounced some words until here in this video, and you got me perfectly. I hope you got me perfectly though. You got me perfectly, so we will also understand you. Tamam? So let's move on. Evet. Fe. Fe. As in fear and photo. Fil. Fırın. Hafıza. G. G. As in get and goal. Güneş. Garaj. Bilge. Yumuşak G. As in nothing in English. First of all, no word in Turkish begins with letter soft G. If you ask Turkish people to articulate the soft G sound, they would pronounce it like which it is actually. But as we don't have a real stricture in the vocal tract, it is not considered a consonant for most linguists. But it still is a consonant in Turkish grammar. Remember, we have 8 or 9
vowels in the alphabet, and the rest of the letters are consonants. So what does this strange looking letter do? Lengthens the back vowels that precede it, as in ya and mula, and it's either silent or pronounced ye with the front vowels that precede it, as in iğne and değil. As for öğün, it doesn't lengthen anything here. It's just silent. Okay? In fact, pragmatically, from a beginner's point of view, it's just silent and it mostly lengthens the vowels preceding it. If you want to deep dive in this rabbit hole, then go check the examples on Wikipedia. They're amazing. Tamam. G, yumuşak G, H. H. We do not have H in standard Turkish. Harita, herkes, merhaba. I, as in frightened and higher in English. How? If I didn't speak any English and you ask me to write these words down, I would write them like this. Frightened, higher. I should also mention the German pronunciation of Volkswagen. It sounds like a clear U to me, Volkswagen. If these examples still do not work, try this method. Leave out the letter U and try to pronounce the word yıldırım as yıldırım. Yıldırım. Now slower. Yıldırım, 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 yıldırım. Did it work? No? If it didn't work, make sure to pronounce the dark L. Otherwise, the light L will cause you to pronounce it like yıldırım. Le. Pronounce le. Same goes for the word kırmızı. Leave out the first two I letters and then try to say kırmızı, 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 kırmızı. Okay? If you end up saying kirmizi, then you need to pronounce the k in the back of your mouth. K. By the way, not k, but k. And also not ki. Not ki, okay? Kırmızı, not kirmizi. Devam edelim. E, as in each in English, but shorter. By the way, E has always a dot on it, even if it is in capital. Film, dizi, İzmir. J, as in leisure. Jet, joker. Voltaj. K, as in keen and credit. Koca, kredi, kelebek. L, as in lamp. There are two types of L sounds in Turkish, the dark L and the light L. Let's see them. In the words with Turkish origin with front vowels, we use the light L. Le, as in 50. Bölüm, gülmek. And with back vowels, we use the dark L. Yol, not yol. Yol. Tulum, not tulum. Tulum. Boşluk, not boşluk. Boşluk. But with long words, even with back vowels, we generally use the light L, as in lamba, as opposed to lamba. Okay? Lamba. Kontrol. Protokol. Hala. If it didn't make any sense, come back to this video after watching the next video, the Turkish vowel harmony. Me, as in man. Mavi, melek, memur. Ne, as in night. Okay,
if you ever hear in series, in movies, or in real life, a nge sound, like the combination of n and g, nge sound, like in pronunciation of the brand Samsung in Korean. I don't know if I pronounce it well. Samsung. Like also in other Turkic languages, we do not have this sound anymore in the standard Turkish. It only lives in local dialects. Tamam? So if you hear it, that means that person is speaking with a dialect in a movie or in real life. Okay? So we pronounce the simple ne, nar, nehir, nane. O, as in of, oyuncak, oda, protokol. Ö, as in earn, learn, and church in English. Okay, don't judge me here. I don't say they are the same, but they are very similar. So it can be a starting point for you. Ördek, örümcek, göz. P as in pear. Panda, pil, kapı. Evet, another problematic one. But who knows? Maybe you're here just for this one because it's that important. You are struggling and you want to hear how it's pronounced. Listen carefully because it sounds different in different parts of the word. Okay? Reçel, erik, yıldırım, peynir. Okay? Let's see how it sounds at the beginning of words. Rahat, rahat, reçel, rıza, risk, ruh, roket, röportaj, rüya, Ramazan. You probably noticed, but it's not like re, okay? It's more like re, r, r. There's a subtle vibration. You feel it? R. Okay, let's see how it sounds in the middle of the words. For example, aldırmak, aldırmak. Again, yıldırım, yıldırım, goril, veri, kontrol, dürüm, Ankara, para, börek. Okay, you noticed it. It sounds like re this time, but not as strong as Spanish or Russian re. Tamam? Re. Okay, now let's see how it sounds at the end of words. But please listen carefully. Originally, it's just like the re at the beginning. But when we produce these words, we inhale some air, and that air in our mouth needs to come out like motor, motor, fakir, fakir, peynir, mor, hamur, bir, demir, döner, İzmir. So that airflow causes a subtle whistle, and beginners confuse it with sh sound. In order to understand this re sound that we create at the end of words and sentences better, check the R sound in Czech language on YouTube. They are pretty much the same sounds. But as always, you do not have to imitate us. Don't push it hard until it comes naturally. In order to see how it changes, let's use the same word with different suffixes. Peynir, peynir, peynirler, peynirler. Did you feel it? That re at the end of peynir now, as it's in the middle with the suffix ler, it sounds more like re. Peynirler, peynirler, peynirler. Okay? It's, as I said, it's subtle. It's never so strong. None of them is so strong. Like re, it's not so strong. Re, not so strong.
They're all subtle. Peynirlerim, peynirlerim, peynirlerim. Do you see? Peynirlerim. But it's not like peynirlerim. Peynirlerim, peynirlerim. Okay. Now, se, as in seven. Sahil, sevgi, susmak. Şe, as in sheep. Şemsiye, şurup, şişe. Te, as in time. Tahta, terlik, tutmak. U, as in put and foot, but shorter. Uçak, ulus, uyku. Ü, as in you. This is the closest one I found. Üzüm, ümit, müdür. Like you. I hope it makes sense. Okay? And then ve, as in very. Vazo, valiz, yavaş. Ye, as in yellow. Yağmur, yeşil, heyecan. Ve z, as in zoo. Zürafa, zeytin, boğaz. Well, thank you for watching. I just wanted to create a reference video that you can come back to when you have questions about the letters and their pronunciations. In the next video, I'm going to teach you the vowel harmony. Ironically, this video will make more sense after watching that video. See you in that video. Görüşürüz. Merhaba. In this lesson, I'm going to teach you the theory of everything, the vowel harmony. Hadi başlayalım. There are 8 vowels in Turkish. A, Ü, O, U, E, I, Ö, Ü. The vowels are divided into 2 groups. Kalın ve ince. In Turkish, almost all suffixes that you will meet will have kalın or ince forms. And all you need to do is checking the last vowel of the word and adding the matching suffix to the word. That's it. No big deal. Let's practice this on the plural suffix. And of course, learn the plural suffix. Çokluk eki. Our plural suffixes are lar and ler. Ağaç. It means tree. Örnek, which means example. I hope it will make a good example. Let's add these plural suffixes to these words now. Ağaçlar. And then örnekler. Let's examine what's going on here. Ağaç ends in a, and that's a kalın vowel. Lar is for kalın group, so we choose lar over ler. Same goes for the word örnek. It ends in a, and a is in ince group, so we choose ler. That's it. Let's see some more examples. Fırın, oven and bakery. Fırınlar, bakeries. Diş, tooth. Let's say teeth now, but regular way, unlike
English. Mhm. Dişler. See, it is possible. I'm joking. Telefon. Telefonlar. Ütü. Iron. The item that you iron your shirts with. Ütüler. Soru. Question. Sorular. Questions. Göl. Lake. Göller. Lakes. Yıl. Year. Yıllar. Years. Göz. Eye. Gözler. Eyes. Well, hopefully it made sense. Let's see what happens when the suffix doesn't have both kalın and ince forms. Now we're going to say in Istanbul, in İzmir. Da and de are in, on, at in Turkish. See, Turkish made it easy for you. As you see, when we add suffixes to proper nouns, we put an apostrophe. Let's add these suffixes now. İstanbul'da, in Istanbul. İzmir'de, in İzmir. Now we will add the suffix ki, which, as you can see, has only one form. In this case, we just add that suffix, but what matters is what you do afterwards. İstanbul'daki, İzmir'deki. The vowel harmony is now violated, but life goes on. So does the vowel harmony. İstanbul'daki, the one in Istanbul. İzmir'deki, the one in İzmir, or which is in İzmir. We will say the ones in Istanbul, and we will be using the plural suffix again. Try to guess what we're gonna say. By the way, ki ends in e, and e is in ince group. Focus here now. This means from now on, until a second notice, we will be adding ince vowels to this structure. Okay, lar or ler. Which one would you add? Aha, of course ler. İstanbul'dakiler, İzmir'dekiler. Tebrikler. Congratulations. Okay. Now we want to say from the ones that are in Istanbul. Dan or den. Evet, den. Hopefully it made sense. When you have to violate the vowel harmony, violate it and don't look back. Move forward with what you have. That's what we exactly did here. After da, after Istanbul da, there was only one option, and that option was ki. As it had only one option, and that option is in ince group, we had to add that right after kalın group. So that's what you do. If you have only one choice, it doesn't always happen. Most of the time you will get two options, but once you don't have any option other than one, you will just use that one. Tamam? Let's move on. Master 2. Let's meet this dash that we put next to the verbs. In grammar books, as soon as you see this dash, you will know it is a verb stem. And when you need to pronounce it, you will use the infinitive form. And our infinitive form is mak, mek. Basically, all is be, and that dash next to the all will make you read it olmak.
which means to be. O is in kalın group, so we pronounce it olmak. And E is in ince group, so we will pronounce it as etmek. Yaz. Is this a verb? What do you think? Let's see. No, it's not. So when you see it, you will pronounce it yaz. Now there is a dash next to yaz. Does this mean it is a verb? Yes, it is a verb. So you pronounce it yazmak. Tamam? Let's see some more examples. Yap, yapmak. Al, almak. De, demek. Ver, vermek. Gör, görmek. Çık, çıkmak. Bul, how do you read it? Bulmak. Bil, bilmek. Düş. You see that dash next to it? You read it düşmek. Unut, unutmak. Now let's talk about some tips and tricks. Say you just met a suffix and it has a form. So you will tell yourself, if there is a form of this suffix, then there should be an a form of this. Why? Because of the vowel harmony. For the sake of the vowel harmony. This one is funny now. So you will tell yourself, if there is an a form, then there is definitely an a form, right? Not always, 95% of time. But it's still a high number. Okay, so these numbers mean, basically, if you meet a suffix for the first time with either a or a form, then you can assume safely that it doesn't only have a or a form only, but both. Tamam mı? Let's move on. These 8 vowels again. How to remember them? Let me show you a trick. Turkish somehow made it easy for you again and put the same vowels in the terms that you need to remember. Kalın and ince. They both have the vowels that you need to remember. For example, kalın. It has a and ı inside. And ince has i and e. Let me show you the trick now. E is leading the group with dots. And the word ince has e and e inside. And e has a dot on top of it. Same goes for the word kalın. Kalın has a and ı sounds in it. And once you remember that a is the leader of the dotless team, you can guess the rest of the group. Birleştir, geliştir. Türkçe. Türkçe konuşmak. Türkçe konuşmak istiyorum. I want to speak Turkish. Well, understanding the grammar is important, but some patterns should just be copied from the native speakers. So we will copy the istiyorum part as I want, without learning its structure. Tamam? Türkçe konuşmak istiyorum. Turkish to speak I want. Does it remind you someone? Yes, we speak like Master Yoda. Evet. Let's go on. Türkçe
Türkçe öğrenmek. To learn Turkish. Türkçe öğrenmek istiyorum. I want to learn Turkish. Turkish. To learn I want. Evet. Pratik. Practice. Pratik yapmak. To practice. Pratik is a noun, so when you want to say to practice, you need an auxiliary verb. So you technically say to do practice. Pratik yapmak istiyorum. I want to practice. But again, technically, literally, I want to do practice. Same goes for yardım. Yardım is help. It's a noun. Yardım etmek. Etmek is another auxiliary verb. Sorry for my bad pronunciation. Etmek. Yardım etmek istiyorum. I wanna help. Yardım etmek istiyorum. Literally, I want to do help. Hope it makes sense. Yeni diller. New languages. Do you see? Yeni is new. Diller is languages. So that means the order of adjectives is the same as English. Yeni diller. Yeni diller öğrenmek. To learn new languages. Yeni diller öğrenmek istiyorum. I want to learn new languages. Yeni diller öğrenmek istiyorum. Merhaba. In this lesson, we're going to learn the harmony of lips. Some call it four-way vowel harmony, but I will be using the term harmony of lips because that's simply what it is and also what we call it in Turkology. Hadi başlayalım. We had learned that vowels are divided into two groups. Kalın ve ince. Now we're going to divide them into two more groups. Düz, straight, yuvarlak, round. Well, what makes us call them straight and round vowels? As the name implies, it's about the shape of our lips when we pronounce these vowels. Let's see in practice now. A, Ü, E, I are straight, whereas O, U, Ö, Ü are round. How does it work? What's the goal? The goal is keeping our mouth straight or round when we add new suffixes. Unlike A and E forms that we have learned in the vowel harmony, these suffixes will have four forms, and this is why some call it four-way vowel harmony. So basically, for A and Ü, there will be an Ü form of the suffix, and for E and I endings, there will be I form. For O and U endings, there will be U form. And as you can guess, for Ö and Ü endings, there will be Ü form. Let's repeat. With harmony of lips, you get four forms of the suffix. Ü form, I form, U form, and Ü form. Let's see some examples. Just like what we did with the vowel harmony, we will check the last vowel of the word, and if it's a straight vowel, we will choose the straight form of the suffix. And if it's a round form, we will choose the round one. Let's start with the suffix l. When used with city or country names, it means from. L, li, lu, lü. Istanbul. The last vowel of Istanbul is U, which is a kalın vowel. So we have two options, L or Lu, right? Remember, first the vowel harmony.
But L is straight, whereas Lu is round. So in fact, we have only one option, and that is the round form Lu. İzmir, İzmirli. Ankara, Ankaralı. Edirne, Edirneli. From Edirne. Antalya, Antalyalı. From Antalya. Bolu, Bolulu. From Bolu. Bingöl, Bingöllü. Çorum, Çorumlu. Karabük, Karabüklü. Uşak, Uşaklı. Manisa, Manisalı. Iğdır, Iğdırlı. Ve Mardin, Mardinli. Now let's learn the personal pronouns. Teklik, singular, çokluk, plural. Sorry for being in the center of your life, but I need to make sure that you will remember them. So repeat after me and do the same gestures as I do. Ben, sen, o. Ben, sen, o. Biz, siz, onlar. Biz, siz, onlar. Tamam? Evet, let's see an example. Ben, I, öğretmen, teacher. I am teacher. I teacher. Okay, unless it's an Apple product, something is definitely missing, right? Yes, the verb be. Where is it? Do we not have it? Yes, we have, but not in verb form, but in suffix form. This is why it is called ek fiil in the title. It means suffix verb. Well, let's meet those suffixes then. İm. Ben öğretmenim. Let's add that suffix. Ben öğretmenim. Okay, great. Here is a quick test for you. This is the first time you meet this suffix, and it has E form. What does it tell you? Does he have other siblings? Of course it does. And what are they? Who are they? Oops. That was a clue. Evet. Im, üm. Four forms for the sake of harmony of lips or four-way vowel harmony. Güzel. Let's see some examples. Ben öğretmenim. I am a teacher, but literally I am teacher. Ben avukat, avukatım. Ben doktor, doktorum. Ben Türk, Türk'üm. Evet. Sen öğretmen. You teacher. Where is are? Sen öğretmensin. Sen öğretmensin. You are teacher. Evet. Sın, sin, sun, sün. Again, the same rule, right? For the sake of the harmony of lips.
Sen öğretmensin. Sen avukatsın. Sen doktorsun. Sen Türksün. Güzel. Let's continue. Evet, o, he or she. O, öğretmen. Why is there a dot at the end? That's because we don't have any personal suffix for third person. Tamam? O, öğretmen. He, teacher. She, teacher. That's it. Evet. Then, o, öğretmen. O, avukat. O, doktor. O, Türk. Evet, now let's learn how to conjugate we. Biz. Öğretmen. Evet, biz öğretmeniz. Okay, what other forms does it have? Is. Evet, is, whose, üs forms. Always. Biz öğretmeniz. We are teacher. Biz avukatız. Güzel. Biz doktor. Biz doktoruz. Evet. Biz Türk. Biz Türküz. Güzel. I hope you don't hear my loud neighbor, sorry. He's too loud that I confuse my words. Evet, siz öğretmen. Siz öğretmensiniz. What other forms does it have? As usual. Sınız, siniz, sunuz, sünüz. Güzel. Evet. Siz öğretmensiniz. Siz avukat sınız. Siz avukatsınız. Siz doktorsunuz. Evet, siz siz Türksünüz. Güzel. Şimdi let's learn how to say they. They are. Onlar. Onlar öğretmen. Onlar öğretmenler. Okay now. This has ler form. So what other forms does it have? Tell me. Lir, lir, lulür. No. No. Tamam. Hayır. Hayır. Lar. Ler. So this means this one and this very suffix follows the vowel harmony only. He doesn't care about the harmony of lips because it has only a and e forms. Evet. Onlar öğretmenler. Onlar avukatlar. Onlar doktorlar. Onlar doktorlar. They are doctors or they are doctor. Onlar Türk. Onlar Türkler. They are Turkish. They are Turks. Okay, now let's learn a negation in the noun phrase. It is accomplished by this word değil, which means not. Ben öğretmenim. Ben öğretmen değilim. As you can see, we conjugate the word değil, not the word öğretmen anymore. Sen öğretmensin. Sen öğretmen değilsin. O öğretmen. O
öğretmen değil. Biz öğretmeniz. Biz öğretmen değiliz. Siz öğretmensiniz. Siz öğretmen değilsiniz. Onlar öğretmenler. Onlar öğretmen değiller. Evet, ipucu ve taktikler. Let's say you just met a suffix and it has ı form. So you will tell yourself, okay, if this suffix has l form, which is ı form, then there should be li, lu, and lü forms, right? And it's 99% of the time the case. Okay, let's say you just met this suffix lük, and this is your first time. So what will you tell yourself? If it has ü form, then it has u form, and i form, and ı form. Always ı, i, u, ü. Same melody, same story. ı, i, u, ü. Okay, let me give you some more tips about how to remember these personal endings. Ben, im, B is produced with lips, and me at the end of the suffix is also produced with lips. This might help you to remember it. Tamam? Ben, b, im, me. Evet, let's switch to the sen. Sın, sin, sun, sün. Se and ne sounds within sen might help you remember sın. In fact, before it became a suffix, we used to use the word sen itself in Old Turkic. So before it was like sen öğretmensin, let's say the word öğretmen existed back then, the structure was like this: sen öğretmensen. Okay, it became a suffix with time. So the origin of this suffix actually is just the word sen. Okay. The way O looks should remind you this symbol from mathematics. We don't use a personal suffix for third person. Nice. One less suffix to remember. Evet. There is already is within biz, right? So this is should remind you the rest of the crew. Is, uz, üs. Evet, the next one is interesting. Please focus. So there was this plural suffix in Old Turkic. It is archaic now, okay? So it was ze, and it was the plural suffix. So this fact makes sınız technically sın plus z. Sınız. So if you remember these facts, you can remember this ending sınız, siniz, sunuz, sunuz for siz. Evet, I hope that makes sense. Evet, the easiest one, onlar. It already has lar inside. When you see the lar, you'll automatically think of ler already. If you don't, please start doing it. Evet. Ben öğretmenim and öğretmenim are both I am a teacher. The former is I am a teacher and the latter is I'm teacher. Same goes for all pronouns. Unless you want to emphasize, you don't need to use them. The endings, aka the personal suffixes, tell us who is who. Ben öğretmenim. Öğretmenim. Sen öğretmensin. Öğretmensin. O öğretmen. Öğretmen. Biz öğretmeniz. Öğretmeniz. Siz öğretmensiniz. Öğretmensiniz.
Onlar öğretmenler. Öğretmenler. Same goes for the negative form. Öğretmen değilim. Öğretmen değilsin. Öğretmen değil. Öğretmen değiliz. Öğretmen değilsiniz. Öğretmen değiller. Evet, birleştir, geliştir. Ben ım. Ben Ankaralıyım. It doesn't sound right. Ben Ankaralıyım. Seems like somebody got in the dolmuş without ticket. Yes, I'm talking about this guy, the helper sound between two vowels. This sound prevents us from sounding weird like Ankaralıyım. It doesn't sound right, right? Right. Yeah. Hop, dolmuş gitti. Ben Ankaralıyım. Evet, let's see another example now. Karabüklü. Karabüklüyüm. Again, the same very helper sound in between, so that you wouldn't pronounce Karabüklüyüm. Karabüklüyüm. Evet. İzmirli. Değil. İzmirli değilim. Antalyalıyım. I'm not from İzmir. I'm from Antalya. You don't need that but Antalya in Turkish. Beni taklit et. Beni taklit et. Imitate me. I'll explain why. Merhaba. 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 Or merhaba. But that sounds a bit too formal. So we usually do not pronounce the H, which is easier for you. Me, ra, ba. Merhaba. Merhaba. Ben Tamer. Ben Tamer. Siz. Ben Tamer. Siz. Evet. Ben. Memnun oldum. Memnun oldum. Please do this. Memnun oldum. Why? Because if you do this, your brain will associate this action with what you said. And then you will remember memnun oldum easier. Okay? This is the whole point of this section. Beni taklit et. Imitate me. Memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Evet, your turn. Ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben de, me too, memnun oldum. I'm pleased to meet. I'm pleased. Ben de memnun oldum. Nasılsınız? 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 Evet, your turn. Pronounce it with me. I mean after me. Evet. Nasılsınız? 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 If you struggle to pronounce unsee it. Pretend it doesn't exist. Nasılsınız? Nasılsınız? See? Already better. Evet, your turn. İyiyim. İyiyim. Pardon. İyiyim. Siz? İyiyim. Siz? Güzel. Pardon. İyiyim. Siz nasılsınız? Now, it's longer, right? Siz is also enough. But you can also say, I'm fine. How are you? Siz nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız?
Ben de. Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekküre derim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nerelisiniz? Nerelisiniz? Siz nerelisiniz? Lıyım, liyim, luyum, lüyüm. I'm from. Let's see the answers. Amerikalıyım. 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 İngiltereliyim. 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 Tunusluyum. 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 Ürdünlüyüm. 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 Ta, te yaşıyorum. I live in Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da yaşıyorum. İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de yaşıyorum. Kars'ta yaşıyorum. Kars'ta yaşıyorum. Ve Karabük'te yaşıyorum. Karabük'te yaşıyorum. Orada hava nasıl? Orada hava nasıl? Orada hava nasıl? Burada hava Burada hava güneşli. Please repeat after me. Burada. You don't need to pronounce it burada. That's how you sound like a book. Now we say burada. Burada hava güneşli. Güneşli. Burada hava güneşli. Burada hava bulutlu. Hava bulutlu. Burada hava bulutlu. Burada hava yağmurlu. Burada hava yağmurlu. Burada hava karlı. Hava karlı. Karlı. Burada hava karlı. Now your turn. Orada hava nasıl? Orada. If you do this, you will remember orada easier. Orada. Orada hava nasıl? Orada hava nasıl? Orada hava nasıl? Burada hava güneşli. Burada hava bulutlu. Burada hava yağmurlu. Burada hava karlı. Or you can completely skip burada hava part and just say güneşli, bulutlu, yağmurlu, karlı. You can also say burası, which means this place. What type of place? It can be a country, city, or even a room, house, etc. It can be anything, any type of place if you compare the places. Okay, locations. Burası güneşli. Burası güneşli. Burası bulutlu.
Burası bulutlu. Burası yağmurlu. Burası yağmurlu. Burası karlı. Burası karlı. Ünlü uyumu bize ne öğretti? What did the vowel harmony teach us? Well, let's remember. Basically, we have 8 vowels in Turkish, and for the sake of the vowel harmony, we divide them into 2 groups, kalın group and ince group. And for kalın group, we have kalın suffixes, and ince group, we have ince suffixes. And they only have a or e forms, just like what? Just like this plural suffix, lar and ler. Just like what? Also, this infinitive suffix, mak and mek. Negation, ma and me. Dative, a and e. Do you see? A is always alternative to e, and e is always alternative to a. This time you will guess the other form. If future tense, for example, we will learn it in A2 level. If there is acak form, what else do we expect? Ecek form, of course. And all they care about is whether the word ends in kalın or ince vowel. If they end in kalın, we add lar, mak, ma, a, acak, one of them, whatever we need. And if they end in ince vowel, I mean, if the final vowel of the word is in ince group, then we add ler, mek, me, e, ecek, etc. Depending on what we want to say. For plural, lar, ler. For infinitive, mak, mek, and so on, right? So let's see it in practice now. Let's see a word. Kitap. It means book. We want to say books. And the final vowel of the word is a. And a is in kalın group. Lar or ler? Which one is the best? Of course, lar. Kitaplar. Gül. To laugh. We want to say to laugh. Ü has dots. Does it tell you something? It's frontal, which is ince, right? So it's mak or mek. Gülmek. Güzel. Negation. We will say don't run. Koşma or koşme. Which one? Koşma, right? O is in kalın group. Dative. We will say to İzmir. İzmir'a, İzmir'e. İzmir'e. The last one is yours. We will say he, she, it will find. Bulmak is to find, by the way. We will use the future tense. Is it bulacak or bulacak? Of course, bulacak. U doesn't have a dot, so it's in kalın group, right? So it's bulacak. I hope it was clear. Clear. I hope it was cool and clear. Clear. I hope it was clear. If it's not, if it was fast, because I wanted to keep this fast because we already have a dedicated lesson for this, you will have to go rewatch the first video again. Thank you so much. Peki, dudak uyumu bize ne öğretti? What did the harmony of lips teach us? Let's remember that too. There are kalın ince, düz yuvarlak suffixes. And this type of suffixes will always have 4 forms. This is why some teachers call it 4-way vowel harmony. But we call this harmony of lips at university. Honestly, I love both. The first reminds you that it has 4 forms, and the second reminds you that it's all about shape of your lips
when you attach the suffixes and pronounce them. Okay? Okay. They come in 4 forms. I, and U. You see? First, as usual, you check the final vowel of the word and then decide whether you need kalın or ince suffix to match it. I, kalın, I, ince. U, kalın, Ü, ince. And now you check whether you need düz, which is straight, or yuvarlak, round suffix. For example, I, are straight, düz, Ü are yuvarlak, round. Kalın, ince. I am. İm. Kalın, ince. Kalın, ince. You are. Sın, kalın, sin, ince. Sun, kalın, sün, ince. Kalın, im, ince. Sın, sun, kalın, sin, sün, ince. Remember this tip? I and U don't have dots, but I and Ü have dots to remember the kalın or ince forms. Okay. Düz, yuvarlak. Düz, yuvarlak. Okay, now we see them as straight and round suffixes. Tamam? Because first we checked whether they were kalın or ince. Now what we care is whether they are straight or round. İm, düz, im. İm. These are düz, straight. Yuvarlak. Let's see. İm, straight. Yuvarlak. You see? Sın, sin, straight. Sun, sün, yuvarlak. We are. Is, uz, üz. You are, plural. Sınız, siniz, sunuz, sünüz. Is, uz, kalın. İz, üz, ince. Sınız, sunuz, kalın. Siniz, sünüz, ince. Let's see them in düz and round forms. For example, now is are straight, üz are round, sınız, siniz, düz, straight, sunuz, sünüz, round. Let's see some examples. Many examples actually. Avukat. Our first example is avukat. It means lawyer. The final vowel of avukat is A. And A is a kalın vowel. We want to say I'm a lawyer and we have 2 options. Or because they are both kalın, but let's see, But A is a straight vowel, right? So we cannot choose We would move our lips too much. We don't want that. We avoid that, okay? Look. Avukat, A, straight.
Avukatum. Avukatum. I look like a clown now. That's what I'm trying to avoid. I don't want to look like a clown, okay? I'm a serious person. I don't want to move my lips that much. Avukatım. Avukatım. Do you see how straight it is? Avukatım. Avukatım. Öğretmen. Öğretmenim. Why? E is straight. Öğretmen. Öğretmenim. Me. Doktor. Doktor. O. O. Is it round or straight? Doktor. Is it straight or round? Round, right? Doktorum. Doktorum. Şoför. Şoför. Is it round or straight? Şoför. Round. Şoförüm. Avukat. You are lawyer. Avukat. Sın. Avukatsın. Sen öğretmen sin. Öğretmensin. Doktor. It was round with It will be round again with sun. Doktorsun. Şoför. Was round for first person. Didn't change, so we will go the same way. So it's şoför, sün, another round form. Tamam? For second person. Şoförsün. Avukat. We are lawyers. How do we say? A is straight. A is still straight. We use straight forms before, so we will go with straight forms again. Avukatız. We are lawyers. We are teacher. We are teachers. Biz öğretmen, öğretmeniz. Right? Men, öğretmen. Straight. Biz doktoruz. Doktoruz. Peki biz şoförüz. Şoförüz. Siz. It was straight before, so it's straight again. You are lawyers. Siz avukatsınız. Avukatsınız. You are teachers. Siz öğretmen. Öğretmensiniz. Siz öğretmensiniz. Siz doktor. Doktorsunuz. Doktorsunuz. Do you see? We don't move our lips much. Pronounce it. Doktorsunuz. See? Your mouth is round. That's the goal. Şoför. Again. Siz şoförsünüz. You see? Well, that's basically how four-way vowel harmony or harmony of lips work. I hope you understand it better now, but if not, please rewatch the first two lessons and come back to this one, okay? Let's do some examples. Biraz örnek yapalım. Evet. Meslekler. Meslekler. Ben avukatım. Ben avukatım. Sen öğretmensin. Sen öğretmensin. O doktor. O doktor. Biz mühendisiz. Biz mühendisiz. Siz pilotsunuz. Siz pilotsunuz. Onlar dönerciler. Onlar dönerciler.
Ben bankacı değilim. Ben bankacı değilim. Sen futbolcu değilsin. Sen futbolcu değilsin. O yönetmen değil. O yönetmen değil. Biz tasarımcı değiliz. Biz tasarımcı değiliz. Siz manken değilsiniz. Siz manken değilsiniz. Onlar yönetmen değiller. Onlar yönetmen değiller. Fiziksel özellikler. Fiziksel özellikler. Ben gencim. Ben gencim. Genç. Gencim. Ben gencim. Sen yaşlısın. Ben gencim. Sen yaşlısın. Sen yaşlısın. O uzun. O uzun. Uzun means tall and also long. O uzun. Nothing to do. Biz kısayız. Biz kısayız. I'm also short, don't worry. Not so short but shorter than my wife. So yeah, I'm short. Biz kısayız. Biz kısayız. She's not so tall, by the way. Not so taller than me, like only 2 centimeters. Siz şişmansınız. Siz şişmansınız. Ho ho ho. Onlar zayıflar. Onlar zayıflar. Zayıf. Zayıflar. Duygusal durumlar. Duygusal durumlar. Ben iyiyim. Ben iyiyim. Sen kötüsün. Sen çok kötüsün. Sen kötüsün. O mutlu. O mutlu. Biz mutsuzuz. Biz mutsuzuz. Siz neşelisiniz. Siz maşallah çok neşelisiniz. 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 Onlar üzgünler. Onlar üzgünler. Üzgün. Onlar üzgünler. Milliyetler. Milliyetler. Ben Türk'üm. Ben Türk'üm. Sen İngilizsin. Sen İngilizsin. O Amerikalı. O Amerikalı. Biz Fransızız. Fransızız. Biz Fransızız. Siz İtalyansınız. Siz İtalyansınız. Onlar Ruslar. Onlar Ruslar. Ben Türk değilim. Ben Türk değilim. Ben Türk değilim. Sen Arap değilsin. Sen Arap değilsin. Sen Arap, sen Arap değilsin. O Çinli değil. O Çinli değil. O Çinli değil. O Çinli, o Çinli, o Çinli değil. Biz Japon değiliz. Biz Japon değiliz. Biz Japon değiliz. Siz Boşnak değilsiniz. Siz Boşnak değilsiniz. Onlar Arnavut değiller. Onlar Arnavut değiller.
Memleketler. Memleketler. Ben Ürdünlüyüm. Ben Ürdünlüyüm. Sen Çinlisin. Sen Çinlisin. O Japonyalı. O Japonyalı. As you can see, we don't use apostrophe with lu, li, lulu, the suffix that makes hometowns, which means from in this context. Biz Hindistanlıyız. Biz Hindistanlıyız. We don't want to say Hindistanlıyız, right? So we use that helper sound. Biz Hindistanlıyız. Siz Avustralyalısınız. Siz Avustralyalısınız. Siz Avustralyalısınız. Onlar Koreli. Onlar Koreliler. Onlar Koreli. Onlar Koreliler. Ben İstanbullu değilim. Ben İstanbullu değilim. Ben İstanbullu değilim. Sen Bursalı değilsin. Sen Bursalı değilsin. O Karabüklü değil. O Karabüklü değil. Biz Parisli değiliz. Biz Parisli değiliz. Siz New Yorklu değilsiniz. It's not New York. We say New York in Turkish accent. Siz New Yorklu değilsiniz. Siz New Yorklu değilsiniz. Onlar Washingtonlu değiller. For some reason, we write Washington like this in Turkish. Washington. We also write California the way we, the way we see it, the way we read it. California. Onlar Washingtonlu değiller. Tamam, bu kadar. That's it. Sıra sayı sıfatları. Ordinal numbers. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci, The dot next to the numbers is used in the ST and the RD TH function. After consonant endings, depending on the harmony of flips, we add ıncı, inci, uncu, üncü. After vowel endings, depending on the harmony of lips, we add nci, inci, ncu, ncü. Let's repeat them. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu,
10. 11. ve 12. Let's see some examples. Ben birinciyim. Ben birinciyim. I'm first or I'm the first one. This brain emoji is the literal translation to show you the way we think. Tamam? That brain emoji from now on means the literal translation just to show you the way we think. Ben birinciyim. I'm the first one. Sen ikincisin. You're the second one. Sen ikincisin. O üçüncü. He or she is the third one. O üçüncü. Biz dördüncüyüz. We're the fourth ones. Biz dördüncüyüz. As you can see, dört changes to dörd with üncü. That's the only number that changes. Biz dördüncüyüz. Siz beşincisiniz. Siz beşincisiniz. Onlar altıncılar. Onlar altıncılar. Tamam? Some common words or names, etc. Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı. Guess the second one. Second one. İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı. Birinci nesil. Birinci nesil. We also have the word génération from French, but we mostly say nesil. Birinci nesil. Birincilik. Birincilik. İkinci el. İkinci el. Ve üçüncü kişi. Üçüncü kişi. Let's see how to turn the word şeker, which means sugar, into sugary, sugar ball, and sugar free. L, li, lu, lü. With, you thought it meant from only, right? No. Sız, siz, sus, süz. With, without. Less. Şeker, şekerli. Şeker, şekersiz. Tuz, tuzlu. Tuz, tuzsuz. Yağ, yağlı. It means with oil, oily and fat, but fat food. Yağ, yağsız. Without oil, oil free or fat free. Süt, süt, sütlü. With milk, milky, or I don't know how to pronounce this word. Süt, sütsüz. Without milk, milkless or milk free. Sütsüz. Kafein, kafein, kafeinli. With caffeine or caffeinated. As you can guess, caffeine, caffeinsiz. Without caffeine or caffeine free. Acı, acı, acılı. It means spicy or painful.
acı, acısız, non-spicy or painless. That makes sense. Gluten, gluten, glutenli, with gluten. Gluten, glutensiz, without gluten or gluten free. Evet. Sos, sos, soslu, with sauce. Sos, sossuz, without sauce. Evet. Domates, domatesli, with tomato. Domates, siz, without tomato. Mantar, mantar, mantarlı, with mushroom. Ve mantar, sız, mantarsız, without mushroom. Güzel. Soğan. Guess what it is? Soğan. Soğanlı. Onion. Evet. With onion. Ve soğansız. Without onion. Sarımsak. Guess what it is? Worse than soğan. Sarımsaklı. Yes. Garlic. Sarımsaklı ve without sarımsak yani which means so sarımsaksız without garlic. Evet. Bir pizza alabilir miyim? Bir pizza alabilir miyim? Bir pizza alabilir miyim? Bir pizza alabilir miyim? Tabii. Mantarlı mı? Mantarlı mı? Tabii. Mantarlı mı? Hayır hayır. Mantara alerjim var. Mantara alerjim var. Hayır. Mantara alerjim var. Literally, I have allergy to mantar. Mantarsız. Mantarsız. Başka? Anything else? Literally something else or else. Başka? Başka? Başka bir şey. Something else. Başka? Kola lütfen. Kola lütfen. Kola lütfen. Şekerli mi, şekersiz mi? Şekerli mi, şekersiz mi? Şekerli mi, şekersiz mi? Do you see? You don't really need or when you ask such questions. Şekerli mi, şekersiz mi? With or without sugar? Şekerli mi, şekersiz mi? Normal kola. Normal kola. Normal kola. Yani so what do you mean? Yani şekerli. Yani şekerli. With sugar I mean. Yani şekerli. Tamamdır. Okay, perfect. Tamamdır. Tamamdır. Evet. They are not used only with food. Luli lulu works as with, ed or full also. And sızsiz susuz without, less, un, non. Let's see some examples. Anlam, meaning. Anlamlı, meaningful. Anlam, sız, meaningless, nonsense. Akıl, mind. Akıl, akıllı. Smart, literally, with mind. Someone with brain. Akıl,
Akılsız, foolish, or mindless. Akılsız. Literally what? Literally without mind, right? Mantık, logic. Mantık, mantıklı. Mantıklı. Mantık, mantıksız. Mantıksız. Eğitim, eğitim, education. Eğitimli, eğitimli ve eğitimsiz, eğitimsiz. Kültür, kültür, kültürlü, kültürlü. Man of culture, with culture. Hi, bro. I hope it's not something like insult because I found it on dictionary and I had to list it here, but I hope it doesn't have a bad meaning. Kültür, kültürsüz. Low, bro. Without culture. Kültürsüz. But it doesn't always work. Let's see what I mean. Ev, house, home, evli, married, someone with home. Ev, evsiz. Unfortunately, this one means homeless. So be careful. Evet. Yaş, age. Yaşlı, old. Literally, with age. Yaş. I don't even want to pronounce this because that doesn't exist. We don't have this word. So it doesn't always work. Instead, we say genç, which is young. I hope it was clear. Lık, lik, look, lük. Let's meet our new suffix. Object name maker. Lık, lik, look, lük. Şeker, şekerlik. Şekerlik. Tuz, tuzluk. Tuzluk. Göz, gözlük. Gözlük. Kalem, kalem. Kalemlik, kalemlik. Kitap, kitap. Can you guess the word? Kitap. So, kitap. Evet, kitaplık. But what does that mean? Bookshelf. Söz, söz. In modern Turkish, it means promise most of the time, but it still means word. Söz, söz. Can you guess the word? Sözlük, dictionary, sözlük. Ayakkabı, ayakkabı. Ayakkabılık, ayakkabılık. Evet, it has other functions. It's not only object name maker. It works as ness, hood, and ship. Mutlu, happy. Mutlu, look, mutluluk, happiness. Mutsuz, unhappy. Mutsuz, which one? Of course,
the round one. Mutsuzluk, unhappiness. Yalnız, lonely. Yalnız, which one? It already ends in ı, right? So it cannot be anything other than lık, because it is ı form. Yalnızlık. Sessiz, silent. Sessiz, it ends in e already. So which one? E form, of course, which is lik. Sessizlik. Silence. Literally, silentness. Evet. Tembel. Tembel. Is this you? Tembel misin? Are you lazy? Tembel misin? Laziness, we're gonna say. Which one? It ends in e. E is straight. Right? So, lik. Tembellik. You can ask, why not lük? Because E is straight, but ü is round. So that would make me look like a clown. Tembellük. We don't want that. Tembellik. Mükemmel. Mükemmel. Which one? E is straight and also ince. Mükemmellik. Perfection. Perfectness. Evet. Remember that brain emoji is literal translation to show you how we think. İyi. İyi. What are we gonna say? Goodness, goodhood, goodship. İyi. İyilik. Goodness. Also, favor. Kardeş, sibling, and also brother. Kardeş. What are we gonna say? Brotherhood, right? Kardeşlik, brotherhood or fellowship, as in Yüzük Kardeşliği, Fellowship of the Ring. Evet. Anne. Motherhood. Yani annelik. Baba. Babalık. Babalık. Evet, this is a B2 level word, but still a great example. Maybe you would remember it. Olası, likely, olası. Olası already ends in ı, so ı form, right? Olasılık, olasılık. What else? Arkadaş, friend. Arkadaşlık. Arkadaşlık. Ortak, partner, but partner in the business. In business, not like boyfriend or girlfriend, okay? Ortak. Ends in a. A is kalın and also straight. Then ortaklık. Partnership. Ortaklık. I almost said ortak, like partner. Ortaklık. Evet, being. My wife didn't like those fireworks, by the way, but I forgot to change. So let's go on like this. It also means being. What do I mean? Türk. Türklük. Being Turkish. Türklük zor. Being Turkish is difficult. Evet. Alman. Almanlık. Being German.
Arap, Arap, Araplık, Araplık. İtalyan, Italiano, İtalyan, İtalyanlık, İtalyanlık. Zengin, zengin, zenginlik, zenginlik. Both being rich and also wealth. Fakir, fakir, poor. Fakir, which one? Already ends in E, so lik, fakirlik. Being poor or poverty. Tamam. Şimdi let's meet sızsız, suzsuz. Duygu, duygu. Duygusuz, duygusuz. Duygu, duygusuz. Duygusuzluk. Emotionlessness. Duygusuzluk. Güç, güç. What are we going to say? Powerless, right? Which means, which is, it already has ü inside, so we will choose the ü form. Güçsüz, güçsüz. Güçsüzlük, güçsüzlük. This one is romantic. Always in the songs. Always. Let's learn it now. Maybe you can use it. Sen. What are we going to say? We're trying to say without you, which is you-less. Sen. Sensiz. Right? Literally you-less. Evet. Now let's say being without you. Sen, can you say that? Being without you. Sen, sensizlik. Being without you. Literally, you-lessness. Funny but true. Sensizlik. Örnekler. Da, de, ta, te. In, on, at. See, Turkish for once made it easy for you. In, on, at are the same. Ben Türkiye'deyim. Ben Türkiye'deyim. Sen Amerika'dasın. Sen Amerika'dasın. O İngiltere'de. O İngiltere'de. We tend to call the UK just England, which is İngiltere. Biz Fransa'dayız. Biz Fransa'dayız. Siz İtalya'dasınız. Siz İtalya'dasınız. Onlar Rusya'dalar. Onlar Rusya'dalar. Ben Varşova'dayım. Ben Varşova'dayım. Sen Kiev'desin. Sen Kiev'desin. O Pekin'de. O Pekin'de. Biz Kahire'deyiz. Biz Kahire'deyiz. We can also pronounce it like Kahire. Kahire. We have this tendency. We omit he if it's in the middle, as opposed to Kahire with clear pronunciation. We say Kahire. Kahire. Biz Kahire'deyiz. Biz Kahire'deyiz. Siz Tokyo'dasınız. Siz Tokyo'dasınız. Tokyo'dasınız. Onlar Saraybosna'dalar. Onlar
Saraybosna'dalar. Bosna'dalar. Even it's a tongue twister even for me. Onlar Saraybosna'dalar. Evet. İpucu ve taktikler. Tips and tricks. Onlar Saraybosna'dalar. If you say onlar, then you don't really need to say lar at the end. Onlar Saraybosna'da. Perfect. And if you say lar at the end, guess what? You don't really need to say onlar at the beginning. Saraybosna'dalar. Perfect. But in fact, all three are correct. So choose your side. Birleştir, geliştir. İzmir. İzmir'de. Bir kafe, kafede. İzmir'de bir kafede çay içmek. Çay içmek istiyorum. Çay içmek istiyorum. I want to drink tea in a cafe in İzmir. Do you see the word order? Do you see the difference between Turkish and English? İzmir'de bir kafede çay içmek istiyorum. Ben İzmir'de yaşamak istiyorum. I want to live in İzmir. Ben İzmir'de yaşamak istiyorum. Ben İzmir'de yaşamak istiyorum. İstiyor becomes istiyor. Your affects that e at the end, but we will learn it later. Bu yaz, bu yaz, bu yaz İstanbul, İstanbul'da, bu yaz İstanbul'da Türkçe öğrenmek, Türkçe öğrenmek istiyorum. Bu yaz İstanbul'da Türkçe öğrenmek istiyorum. Bu yaz, this summer, I want to learn Turkish in Istanbul. Do you see? You start with the time, when, this summer, and then I want to learn Turkish in Istanbul. It goes backwards. Bu yaz İstanbul'da Türkçe öğrenmek istiyorum. Ben soğan, soğanlı seviyorum. Ben soğanlı seviyorum. Ben I like with onion. Ben soğanlı seviyorum. Paris, Paris'te, Paris'te bir
kafede kruvasan. I hope you're not traumatized by the spelling of kruvasan. Kruvasan yemek. Kruvasan yemek. İstiyorum. İstiyorum. I want to eat kruvasan in a cafe in Paris. Paris'te bir kafede kruvasan yemek istiyorum. Bura. Here. Burada. Literally in here. But burada itself also means here already. Burada, or you can also pronounce it burada. Burada. Burada yaşamak istemiyorum. İstemiyorum. Burada yaşamak istemiyorum. I don't want to live here. Literally in here. You see? Burada yaşamak istemiyorum. That e at the end of me changed to e because of your. But as I said, we will learn about them later. Bu kahve, this coffee, bu kahve, kafeinli, caffeinated. Bu kahve, kafeinli. Ben, kafeinsiz, without caffeine, caffeine free. Ben, kafeinsiz. İçiyorum. Ben kafeinsiz içiyorum. This coffee caffeinated. I drink without caffeine or caffeine free. Bu kahve kafeinli. Ben kafeinsiz içiyorum. Bu kahve kafeinli. Ben kafeinsiz içiyorum. Bu ekmek glutenli. Ben glutensiz yiyorum. Ben glutensiz yiyorum. This bread is gluten, do you say? I eat without gluten, gluten free. Bu ekmek glutenli. Ben glutensiz yiyorum. Bu çorba çok tuzlu. Bu çorba çok tuzlu. Çorba hiç tuzlu değil. Çorba hiç tuzlu değil. The soup is not salty at all. Çorba hiç tuzlu değil. Bu çay çok şekerli. Do you see? The word order is totally the same. Bu çay çok şekerli. This tea is very sugary. Bu çay çok şekerli.
Sen, romantik. Something romantic. Sensizlik. You-lessness. What does that mean? Being without you, right? Sensizlik çok zor. Send this to your beloved one. Sensizlik çok zor. You-lessness is very difficult. Being without you. Sensizlik çok zor. Being without you is so hard, very difficult. Ben süt, sütlü kahve içiyorum. Ben sütlü kahve içiyorum. Ben I drink coffee with milk. Ben sütlü kahve içiyorum. Şekerlik, sugar bowl. Nerede, do you see? Nere itself is the base. It's the original where. But what you attach to it determines whether you want to say in where, on where, or at where in Turkish, literally. But good news, in, on, at, they are all the same in Turkish. So, nerede is literally in where. Şekerlik nerede? Where is the sugar bowl? Nere, where, in, sugar bowl, the sugar bowl. Where is the sugar bowl? Şekerlik nerede? Bugün burada birinci günüm. It's difficult to pronounce, right? With possessives. So what do we do? Günüm, we say. Bugün burada birinci günüm. Today here in 1st day my. Today here first day my. It's my first day here today. Bugün burada birinci günüm. I hope it was helpful. Kaç dil biliyorsun? Kaç dil biliyorsun? Kaç dil biliyorsun? Bilmek means to know. So when we ask you how many languages do you speak, we actually ask you how many languages do you know? Kaç dil biliyorsun? Kaç dil biliyorsun? 3. 3 dil biliyorum. 3 dil biliyorum. 3 dil biliyorum. İngilizce, Fransızca, Japonca, Fransızca, İngilizce. Vay be! 3 dil. Süper. Maşallah. Vay be! 3 dil ha? 3 dil. Süper. Bravo. Bravo valla. Vay be. 3 dil. Süper. Peki neden Türkçe öğreniyorsun? Neden Türkçe öğreniyorsun? Neden Türkçe öğreniyorsun? Neden? Çünkü Türkçeyi seviyorum. Çünkü Türkçeyi seviyorum. Çünkü Türkçeyi seviyorum. Çünkü Türkçeyi seviyorum. Peki,
Evli misin? Evli misin? It's not me who is asking. It's Turkish people, especially Turkish teyzes. Teyze means auntie. You will meet them. Evli misin? Evli misin kızım? Like my daughter, they will say. Evli misin? Evet, evliyim. You should say yes, I'm married, even if you're not. Tamam? I'm joking. Evet, evliyim. Evet, evliyim. Evliyim. We do this. Evliyim. Hayır. 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 Or evli değilim. Means no. Evli değilim. Hayır. Evli değilim. Hayır. Bekarım. Beka. Ka. Do you see that hat on A? That makes us pronounce this K softer as opposed to beka. Karım. Bekarım. We say bekarım when we see that A. Hayır. Bekarım. But if you cannot pronounce it, that's totally okay. Tamam? You just say bekarım and that's okay. But the correct pronunciation is beka. Ka. Bekarım. Çocuğun var mı? Çocuğun var mı? Çocuğun var mı? The teyze is asking again. Çocuğun var mı? Hayır. Yok. Hayır. Yok. Yok. Hayır. Yok. Evet teyze. Var. Evet teyzeciğim. My auntie. Evet teyzeciğim. Var. Evet. Var. Evet teyzeciğim. Var. Evet var. Kaç çocuğun var? Kaç çocuğun var? Kaç çocuğun var? Kaç çocuğun var? 3 çocuğum var teyze. Teyze, auntie. She's keep asking so you keep answering, tamam? 3 çocuğum var. 3 çocuğum var. 3 çocuğum var. But we have this tendency. When there are two ç sounds in a row, sometimes we pronounce the first one as ş because it's easier. 3 çocuğum var. You will notice this. 3 çocuğum var. Kardeşin var mı? Kardeşin var mı? Kardeş. Kardeşin var mı? Where do you know this word from? Kardeş. Yeah, you know it from Kim Kardashian, right? Yes, that word is Turkish. Kardeşin var mı? Kardeşin var mı? Hayır, yok. Hayır, yok. Or yok. Evet. Var. Evet var. Var. Or just var. Var. Evet var. Kaç kardeşin var? Kaç kardeşin var? Kaç kardeşin var? 3 kardeşim var teyze. 3 kardeşim var. 3 kardeşim var. Bir ablam, elder sister, abla. Bir abi, bir abim, my elder brother. Bir kız kardeşim var. Bir kız kardeşim var. As you can see, kız kardeş literally means girl sibling. That's what we do. That's how we say sister and also brother. For brother we say male sibling. Girl sibling, sister, male sibling, brother. Kız kardeş, erkek kardeş. Tamam? Ünsüz uyumu.
the consonant harmony. Yes, another harmony. But don't worry, this is the last one. There are 29 letters in the Turkish alphabet. And 8 of them are vowels. That means we have 21 consonants. Today we're going to focus on 8 of them, the hard consonants. F, S, T, K, Ç, Ş, H, P, aka fıstıkçı Shahab. Shahab, the peanut seller. As these 8 consonants are hard consonants, the rest of the consonants are soft consonants. Perfect. Now let's meet our most useful suffix that follows the consonant harmony. Da, or aka what? Da, de, ta, te. This uppercase a tells us that this suffix has a and e forms. And this uppercase de tells us this suffix has de and te forms. Okay? When the words end in soft consonants, you will use d forms, da, de forms. And the words end in hard consonants, you will use hard forms, which are te forms, ta, te forms. Okay? Let's begin with our first example. A city name in Turkey, Sivas. Do you want to use this information? It's so useless, but yeah, I don't know why I want to say this now, but let's go. Majority of people living in Istanbul, they are originally from Sivas. They all moved to Istanbul. I don't know why I'm giving this information now. If you know anyone from Istanbul, ask them if they are originally from Sivas. And if they are from Sivas, they will ask, how did you know? Only you will know. Don't tell them. Okay, Sivas. Turkish once again made it easy for you because now we want to say in Sivas, and in, on, at, they are all the same in Turkish. Da, de, ta, te. If you know this consonant harmony, the rest is just easy for you, okay? So, Sivas ends in se. Also begins with se. Bad example. But ends in se. That's our focus. It ends in se, okay? So, our options are these guys. Hard consonants. Why? Because se is in hard consonants group. Okay. Is it ta or te now? Now we check how it ends. I mean, it ends with se, but that's not the only thing, right? It also has to follow the vowel harmony. Do you see? There are, there are a and e forms there. Why do we have a and e forms? For the sake of the vowel harmony, right? First, we check the vowel harmony. So, which one? Of course, ta, right? Because a is in kalın group, whereas te has e inside and e is in ince group. That's not our guy for this example. So the correct answer is Sivasta. Sivasta. Let's do another example. Istanbul. Istanbul ends in le. And le is a hard or soft consonant. Le is a soft consonant, right? Because it's not fıstıkçı Şahap. It's not
F, S, T, K, Ç, Ş, H, P. Only these guys are hard consonants. The rest of the alphabet, soft consonants. We want to say in Istanbul, and our options are da and de. Why? Because de. What's happening? Oh, I lost my voice. Sorry. So sorry. Le is a soft consonant, and it will take a suffix from the soft consonant group, right? Which are da and de in this case. So, u, we also check the final vowel of the word or proper noun, like Istanbul, and u is in kalın group. So, what's the right option? Da or de? Of course, it is İstanbul'da. Tamam? Great. Sivas ended in a hard consonant and Istanbul ended in a soft consonant. But hocam, teacher, my teacher, but hocam, how about the vowels? What do we do when the words end in a vowel? Well, thank you for asking. That's an amazing question. Let's see. Ooh, nice. Okay. Ta-da! The vowels A, E, I, O, Ö, U, Ü. As you probably guessed, you guessed it, right? They are considered soft in terms of consonant harmony. But hocam, vowels are vowels. They are not consonants. Why are they in the same group with the soft consonants? You're right. Let's change the name. Now let's call them the hard group. F, S, T, K, Ç, Ş, H, P. Fıstıkçı Şahap. You can remember it this way. And the soft group. Tamam? The rest of the alphabet. Okay. Fıstıkçı Şahap. This is your code. That's how you'll remember these guys. Fıstıkçı Şahap. Let's use this example now. Ankara. We want to say in Ankara. Ankara ends in A. So what can it be? It's also soft, of course. Of course, it is Ankara'da, right? A is soft. Ankara'da. After our guy da, let's see another example. Ja. Just like da, it also has soft and hard forms, and they are... You guessed it, right? You didn't? I hope you did. Tamam. Ja, ce, ça, ce. Ja, ce, ça, ce. As you can guess, ja, ce are soft and ça, ce are hard. Okay? İngiliz. İngiliz means English, but as the name of the nation, we will turn the word English into the English language. Z is in soft group, so our options are ca and c. Which one? İngilizce, right? Because E is ince, soft. Türk. Türk. It ends in K. And K is in hard group, right? So our options are ça or che. Okay. What's the... Türk only has one vowel inside, right? And that is Ü. Okay. Ü is in ince group, which is E's group, right? So it's Türkçe. Do you see? It's not Türkça. Why? First, K is in hard group. And then second, it's in hard group, you only have ça, che options. But Ü is a frontal vowel, which is ince vowel. So it's Türkçe.
Arap, Arap. Okay, P, P. P is in what group? Soft or hard? Of course, hard, right? Fıstıkçı Şahap. Fıstıkçı Şahap. P is in hard group. So our options are Ça and Ç. Süper. And the final vowel of Arap is A right before P. So we only have one option left now. It's just Ça. Arapça. Tamam. Alman. German. Alman. Ne. It ends in ne. Is it soft or hard? Ask yourself, do we have ne inside fıstıkçı şahap? All these plosive sounds. Fıstıkçı şahap. Do you see? Do you hear it? With the microphone, it should disturb you. Fe, se, te, ke, çe, şe, he, pe. You see? Do you hear me? They are disturbing, right? So, Alman ends in a soft consonant because it's not plosive, it's not in fıstıkçı şahap. And that makes our options Ca and C. But Alman ends in A. The final vowel of Alman is A. So is it C or Ca? Of course, Almanca. Güzel. Kore. You know what it means. It's Korea. I don't know how to pronounce it actually in English. Kore. Okay, so now we will say Korean language. E is soft. Also, ince vowel, frontal. So our options are Ja and J, but you know that there is only one option, and that is C, Korece. Okay, let's say bye to Ja. Evet, we will learn it at the end of this A1 course, past tense suffix, but let's learn the logic beforehand. Let's use it as an example. Okay, now let's see these forms. Hop, güzel. D, di, du, du, t, ti, tu, tu. Okay, now you have 8 options. Why do you have 8 options? 4 options, I, U, Ü, for what? 4-way vowel harmony or harmony of lips, right? I, U, Ü. And then you have 2 options actually, D and T forms. D and T forms, right? For soft group, you have D. For hard group, you have T. So this is why you have 8 forms here. Okay, we have learned that the uppercase D means D and also T, right? So let's go with our first example, olmak. Okay, now we will say olmak means to be, to become, to happen, even to exist. So we will say happened or became, for example. It ends in le. Le is in soft group. So that means our options are d, di, du, du. Okay. O is kalın, right? So that decreases our options to 2 only. Because you cannot use di or du. Simply because they are front vowels, ince vowels. They have dots. O. Does O have a dot? No. So we have dotless options, which are d, do. Do or do. But one of them is straight and one of them is round. All d. You tell me. When do I look like a clown? Which one? Which one makes me look like a clown?
oldu or oldu. Evet. O is round, right? So our option is actually just do. Okay, so the correct answer is oldu, right? Oldu. See, I begin with O, my lips are round, O, and then I don't want to change this position because I don't want to waste energy. I need energy, okay? I don't want to waste energy. I want to pronounce the word, the structure, as fast as possible. So I say oldu, and I keep my lips in the same form, oldu. Whereas if I say oldu, I wasted energy to move my lips. It's harder now. It's more difficult to pronounce. Oldu, oldu. Who wants that? No one. Except for you. Except for you. Yeah. I'm joking. Maybe you got it correct 2 minutes ago, but yeah, I have to explain for everyone. Düşmek. Düşmek is to fall. Also to decrease as a price, for example. Düşmek is to fall, let's say. It ends in ş. Right? Ş is in what group? Hard group. Why? Fıstıkçı ş. Şahap. Evet. Ends in ş. And then that makes our options t, t, tu, tü. But ü is first ince, frontal, and then that makes our options t or tü. But ü is round. Ü is round. We want to keep our mouth in the same form. Ü, dü, dü. Düşti. Düşti. I wasted energy. Turkish language doesn't want that. We don't want that. Only you. Okay, it's only you who wants that. Do you want that? Do you still want that? I hope you don't. Okay, you don't, right? Let's go on then. Let's move on. Of course, the correct answer is düştü. Do you see? Düştü. It's also, it would be difficult to pronounce düşdü. Düşdü. Because ş is plosive. Düşdü. And then you limit yourself while you want to just, go strong with düş, and then you go with soft using de, düşdü. It limits you. You can sound better by just using plosives, hard consonants, tamam? Düştü, düştü. Perfect, süper. Let's go on. Düştü is the correct answer. Kırmak, to break something physically. It ends in re, and that's a soft consonant. So our options are d, di, du, dü, right? Ü is a back vowel, so our options are d or du. Why? They are dotless. But ü is straight. K. Do I look like a clown when I say kırdı? Or do I look like a clown when I say kırdu? Kırdu. If I say kırdu, I look like a clown, right? So kırdı is the correct example. Correct answer. Kırdı. Kırdı. Do you see? It already has ı inside. What else can it be? Büyümek, to grow up. It ends in ü. In terms of vowel harmony, ü is an ince vowel. For harmony of lips, it is a round sound. For consonant harmony, it is in the soft group. Why? Because it ends in a vowel. Can a vowel be hard? No. F, S, T, K, Ç, Ş, H, P. Fıstıkçı şahap. These are hard, right? The rest of the alphabet is in soft group. So, büyü,
Ü. Let's also keep it round. Bü. What are our options? First, our options are dı, di, du, dü. But when we apply all these informations, our correct answer is büyüdü. Büyüdü. Right? Güzel. Evet. C. Profession name maker. Evet, you'll love it. Of course, since it ends in ü, the suffix, that tells us that it has 4 forms, right? That capital ü is ı, i, u, ü. But C, the uppercase J is C and ç, right? Ca, C, ça, çe, for example. What I mean is, we have 8 forms with C because it begins with uppercase J, and that means it has C and ç forms. And then when we have straight and round forms, we also get 4 forms. 4 times 2, 8. So we have 8 forms. Kitap. Kitap means book. Kitap. Now we're going to say bookseller. Kitap. Kitap. Fıstıkçı Şahap. Kitap. So it's in hard group, right? Our options are hard options. A is the final vowel of the word. So kitap. Kitapçı. Çı or çu. Kitapçı. Kitapçu. Kitapçı. Kitapçı. Kitapçu. Which one makes me a clown? Of course. Çu makes me a clown, right? Because kitap, I started straight and then I went on round. We don't want that. Kitapçu. We don't want that. Kitapçı. 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 We want to keep it straight. Güzel. Football. Guess what it is? Now we're going to say football player. L is soft. Right? So these are our options. And O is kalın. That leaves us 2 options. But football, O is round. Futbolcu. 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 That makes me sound like Chinese person, right? So we don't, we can sound Chinese, it's okay, of course. But we don't want Turkish sound like Chinese. We want Turkish language sound like Turkish language, right? Football, or keep it round. Futbolcu. Futbolcu. Tamam, futbolcu. Evet, döner. Aha. Do you call it kebab or döner in your country? Actually comes from döner kebab, which is turning kebab. Over time, it got shortened to döner in Turkey. Tamam. In Türkiye, actually. Now it's Türkiye. Döner. Now let's say döner guy. It ends in re. Re is soft. That means these are our options. Evet. E. E is frontal, which is ince. G or C. Dönerci. Döner. G. Dönerci. Dönerci. Or dönerci. 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 Do you like it? Do you like it this way? You know what? Then find the time machine and go, 500 years backwards. So you will end up in Ottoman times. That's how they spoke. Back then, unfortunately, this suffix was in this form. So dönerci was correct. But now it changed, okay? Over time, we fixed that issue. So it's dönerci.
Tamam. Dönerci. Dönerci. Okay. Now let's say ice cream man. Dondurma. Dondurmak. Dondurmak is the verb. It means to freeze something. Dondurma is like something that is freezed, frozen. Tamam. Now let's say ice cream man. It ends in a. These are our options. So dondurmacı. Dondurmacı. Or dondurmacı. Which one? Of course, the straight one, right? Düz, which is straight one. Dondurmacı. Not Jew, please. Dondurmacı. Evet. Çiçek. Çiçek means flower. Let's turn it into florist. Çiçek ends in K. Fıstık. Fıstıkçı Şahap. Fıstık. So our options are çı, çi, çu, çü. E is in ince group. So our options are çi or çü. Which one sounds better to you? Çiçekçi, çiçekçü, çiçekçü, çiçek straight, çü round. If you say çiçekçü, still leave this course, ask for a refund, and go see a doctor. Okay? But if you say çiçekçi, then I salute you. Of course, our correct answer is çiçekçi. Tamam? Çiçekçi. Lütfen, please. Evet. We're gonna do one last example. If you can't get this correct, go take a walk and listen to the audio lessons. You're not focused, okay? Let's see. Fıstık. I'm not saying anything. You have 10 seconds. 1 2 3 4. By the way, you are going to say someone selling peanut. 4 5 6 7 8 9 Fıstıkçı. Of course fıstıkçı. Why? Fıstıkçı Şahap, right? Fıstıkçı Şahap. Shahab the peanut seller. How could you forget Fıstıkçı Şahap, huh? Shahab the peanut seller? Well, maybe you got it correct, so let's not exaggerate it. So basically, if the words end in these hard consonants, Fıstıkçı Şahap, you add their T or ç forms. You choose these hard forms, T and ç. Even T and ç is in Fıstıkçı Şahap group, if you notice. If they end in any other letters, you use their soft forms, D or C. Okay? That's basically, I say basically, but the whole lesson is 30 minutes. I'm sorry, but I want to make sure that you got it all correct. You understood it fully, because this was the last harmony thing, so it was very important. Tamam? Thank you so much. Örnekler. Let's do some examples. Nerede yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Evet. We don't actually say nerede. If you watch Turkish series, you probably know that. We say nerede. Nerede? Nerede yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de yaşıyorum. Nerede oturuyorsun? Nerede oturuyorsun? Nerede oturuyorsun? Oturmak is normally to sit, but we use it as reside. But why do we use sit? It's probably because we used to be nomads. We come from a nomad culture from Central Asia.
So this is probably why we say oturmak as reside. İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da oturuyorum. Nerede yemek yiyorsun? Nerede yemek yiyorsun? Nerede yemek yiyorsun? Restoranda yemek yiyorum. Restoranda yemek yiyorum. Restoranda yemek yiyorum. Yemek yiyorum. Do you see? We don't say just eating. We say eating food, eating meal. Tamam. Restoranda yemek yiyorum. I'm eating food at restaurant. Kafede ne içiyorsun? Kafede ne içiyorsun? Ne içiyorsun? Kafede ne içiyorsun? Kafede kahve içiyorum. Or you can omit he and say kahve. Kafede kahve, kahve, kahve içiyorum. Or you can just say kahve, but that requires more energy. Kahve, kafede kahve içiyorum. That's personally how I pronounce it. Kahve. Most people pronounce it that way. Kafede kahve içiyorum. Kahve. Evet. Müzede ne yapıyorsun? Müzede ne yapıyorsun? But you will hear it this way. Ne yapıyorsun? We merge it. We merge ne and we omit ye and we merge e and a and say ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun also means what's up. Müzede ne yapıyorsun? Müzede ne yapıyorsun? Müzede tablolara bakıyorum. Müzede tablolara bakıyorum. By the way, the purpose of this exercise is actually teaching you vocabulary without you noticing it. You will see these sentences repeat over and over again, 8 times, at least 8 times throughout the whole course. Why? Because I want these sentences to be a part of your life because these are so useful. I selected them like among, let's say, 100 options. I selected 30 locations and the most useful phrases for those locations that, of course, that is related to our subject, which is, in this case, dade, tate, practicing of these, tamam. Müzede ne yapıyorsun? Müzede tablolara bakıyorum. Tablolara bakıyorum. Tablo. Tablolara bakıyorum. Nerede kalıyorsun? Kalmak. To stay. Nerede kalıyorsun? Nerede kalıyorsun? Try to repeat after me, by the way, if you do not bother anyone. For example, if you are eating your lunch at the office, you don't have to. But if you want to repeat this class, you can do it at dinner, for example, at your home. This way you would disturb your family as opposed to your colleagues. Tamam. Nerede kalıyorsun? Otelde kalıyorum. Otelde kalıyorum. Bankada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bankada ne yapıyorsun? Bankada sıra bekliyorum. Bankada sıra bekliyorum. Sıra. Sıra is line, queue. Also it means desk. They are not related. But yeah. Bankada, what do we do? Most of the time at the bank we wait in line, right? So bankada sıra bekliyorum. Derste
Ne yapıyorsun? Do you see? Ders and in se fıstıkçı Şahap. So we say te. Derste ne yapıyorsun? Derste not alıyorum. We don't say not alıyorum. Merge them. Not alıyorum. Derste not alıyorum. Not alıyorum. Derste not alıyorum. Nerede Türkçe öğreniyorsun? Nerede Türkçe öğreniyorsun? Okulda Türkçe öğreniyorum. Okulda Türkçe öğreniyorum. Okulda Türkçe öğreniyorum. Neredesin? Neredesin? Çok hastayım. Hastanede yatıyorum. Çok hastayım. Hastanede yatıyorum. Yatmak normally lay down. But in this context, when you stay in hospital, we say I lay down at the hospital, in the hospital. Do you see? I keep confusing at, in, etc. because they are all the same in Turkish. In or at, they are the same. So when I speak English, I struggle to, like sometimes figure out if I should say at or in. It's still confusing me. So making mistakes is okay, tamam? Hastanede yatıyorum. Çok hastayım. Hastanede yatıyorum. Geçmiş olsun. Get well soon. Geçmiş olsun. Nerede yemek yiyorsun? Nerede yemek yiyorsun? Do you see again? Where do you eat? Where are you eating food? Nerede yemek yiyorsun? Evde yemek yiyorum. Evde yemek yiyorum. I'm eating at home. This way, what do I do? I save money first, and also I save my life, right? I don't eat trash quality food outside. I say that, but I eat a lot, by the way. Evet, evde yemek yiyorum. Nerede yemek yiyorsun? Evde yemek yiyorum. Evet. Peki, peki nerede oturuyorsun? Nerede oturuyorsun? Where do you sit? Where do you live? Where do you reside? Nerede oturuyorsun? Bu binada. Bina. Bina means building. Bu binada oturuyorum. Bu binada. Or şu binada. We will get to that. Şu binada. You're pointing at it, so you say şu. That. Şu binada oturuyorum. Bu is more like this. Like you see this. Ne yapıyorsun? Or how do we pronounce it? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bahçede çiçek suluyorum. Bahçede çiçek suluyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sinemada film izliyorum. Do you see? Film izliyorum değil. Film izliyorum. Film izliyorum. Lesion, I guess it's called in English. Sinemada film izliyorum. Film izliyorum. Güzel. Neredesin? Ne yapıyorsun? Neredesin? Ne yapıyorsun? You'll hear this a lot. Dükkanda pazarlık yapıyorum. Dükkanda pazarlık yapıyorum. Is this you? Neredesin? Ne yapıyorsun? Markette bir şey arıyorum. Markette bir şey arıyorum. Bir şey becomes bir şey. Markette bir şey arıyorum. Neredesin? Ne yapıyorsun? Sokakta dolaşıyorum. Dolaşmak.
Sokakta dolaşıyorum. Neredesin? Ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun bakalım? Kütüphanede kitap okuyorum. Kütüphanede kitap okuyorum. Evet. Nerede müzik dinliyorsun? Nerede müzik dinliyorsun? Otobüste müzik dinliyorum. Otobüste müzik dinliyorum. Or otobüste müzik dinliyorum. Trende ne yapıyorsun? Trende ne yapıyorsun? Trende gazete okuyorum. Trende gazete okuyorum. It's been a while I haven't seen anyone reading newspaper actually. Trende gazete okuyorum. Uçakta ne yapıyorsun? Uçakta ne yapıyorsun? Hı? Uçakta uyuyorum. Uçakta uyuyorum. Uçakta uyuyorum. Oops, wrong. It should have come later than the first time. Yeah, okay. Neredesin? Ne yapıyorsun? Neredesin? Ne yapıyorsun? Dolmuşta para, money. Para uzatıyorum. Like you are passing money, like you are giving someone. For example, you get in the dolmuş. Dolmuş is a minibus in Turkey. You probably know it. It actually looks like the emoji. You get in, and if the driver is far away from you, you want to save your spot, save your seat. You sit, and then you sit, and then you give the money to the person in front of you, and then that person gives the money to the next person, and that money reaches to the dolmuş driver, and then he says, like, who gave that money, and where is the, where is the final destination for this money, and then you say that, or when you pass the money, you say it already, and then you reply, and then he says okay, and then he sends the change accordingly. Tamam. Evet, dolmuşta para uzatıyorum. Very Turkish moment. Vapurda ne yapıyorsun? Vapurda ne yapıyorsun? Vapurda etrafa bakıyorum. Vapurda etrafa bakıyorum. Etrafa. This is an Arabic word, so that A is long. Etrafa. Etrafa bakıyorum. Etrafa. Etraf. Etrafa bakıyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İş yerinde çalışıyorum. İş yerinde çalışıyorum. I'm working at work. Or workplace. İş, yer, iş yeri. İş yerinde çalışıyorum. İş yeri means workplace, but it literally means place of work. That's because you cannot simply bring two nouns together and create a new noun. You have to create a compound noun in Turkish, like place of work. Not workplace, but place of work. Let's see. İş is a noun. Yer is a noun. Now we will create a compound noun because we cannot simply bring iş and yer together like this. It has to be yer of iş. Okay? Place of work. Not workplace, but place of work. İş plus yer, iş yer. That's what you expect, right? No. Work, place, workplace in English. Perfect, but not in Turkish. Work plus place is place of work in Turkish.
And that is iş yeri. İş yeri. Okay? So, iş yeri is a compound noun. Noun plus noun is a compound noun. Okay? Let's keep this in mind. That E at the end is the third person possessive suffix. We will learn about that. We use the third person possessive suffix to create compound nouns. It has other siblings. I, u, ü, s, si, su, sü. Function is of. Yer of iş. Place of work. İş yeri. İş yeri, place of work. We cannot attach da, de, ta, te to compound nouns directly. İş yeri plus de, iş yeri de is incorrect. Okay? If you say it that way, you get a free ticket to Uzbekistan. Why? Because that's how they speak. Among all Turkic languages, including Kazakh, Kyrgyz, Tatar, Azerbaijan, etc., Uzbeks and Uyghurs living in China, they are the only ones who do not use this N in between. But we all do. We need that N in between. İş yeri plus de, iş yerinde. İş yerinde. This is not a helper sound. Okay, this is so important. This is not a helper sound. But the good news, we are not actually learning it right now. Okay, this is just a rule. We will learn about that, but now we are just preparing ourselves for that. Tamam. Third person possessive plus pronominal n and case suffixes. Case suffixes are like da, de, ta, te, dan, den, tan, ten, etc. We will see them. Neredesin? Ne yapıyorsun? Neredesin? Ne yapıyorsun? Spor salonunda spor yapıyorum. Spor, salon. Spor salonu, spor salonunda. Spor salonunda spor yapıyorum. Neredesin? Ne yapıyorsun? Otobüs durağında otobüs bekliyorum. Otobüs, durak, otobüs durağı. Otobüs durağında otobüs bekliyorum. Don't worry, tamam? This is just the beginning. We will learn it when? In couple lessons actually, tamam? So we are just getting ready for this information. Otobüs durağında otobüs bekliyorum. For now, just repeat after me. Evet, neredesin? Ne yapıyorsun? Oturma odasında televizyon izliyorum. Oturma, oda, oturma odası, oturma odasında. Oturma odasında televizyon izliyorum. Tamam? Oturma odasında televizyon izliyorum. We are training your ears to hear these ında, inde, tamam? Sında, sinde, sunda, sünde. You will get used to it. And then it will come naturally. It will sound natural. Tamam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Havalimanında bekliyorum. Hava, air, liman, port, havalimanı. And we don't want to say havalimanıda because we need that pronominal n. Tamam? Havalimanında bekliyorum. Havalimanında bekliyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sosyal medyada takılıyorum. Okay. Sosyal medya. Why not sosyal medyası or something like this? That's because sosyal is an adjective. That rule we kind of learned today applies to noun compounds. I mean compound nouns. Noun, noun,
compound noun. Adjective, noun, nothing, just like English. Social media, sosyal medya. Tamam? I hope you will, I hope it was not confusing. But even if it's confusing, just don't worry. We are not learning it right now. Tamam? Let's do some examples with ca, ce, ça, çe. Hadi biraz örnek yapalım. Korece değil, Türkçe öğreniyorum. Korece değil, Türkçe öğreniyorum. 3 dil biliyorum. 3 dil biliyorum. İngilizce, Fransızca ve Çince. 3 dil. İngilizce, Fransızca ve Çince. 4 dil biliyorum. 4 dil biliyorum. İsveççe, Fince, Danca ve Norveççe. Sadece İngilizce biliyorum. Only English I know. Sadece İngilizce ile Yunanca biliyorum. Only English and Greek I know. Do you see the word order? The literal translation. Sadece İngilizce ile Yunanca biliyorum. Benim İngilizcem çok iyi. This is not me. Benim İngilizcem çok iyi. I hope it's you. At the end, it's a global language. Benim Türkçem çok iyi değil. But this might be you this time, okay? This is not me. But that's totally okay. You're just in the beginner level, not level, not you're just a beginner, so that's totally okay. Tamam. Benim Türkçem çok iyi değil. Benim Türkçem çok iyi değil. Çok iyi değil. And that's okay. Bizim İngilizcemiz çok iyi değil. Bizim İngilizcemiz çok iyi değil. Ama benim Fransızcam süper. Benim Fransızcam süper. Örnekler. Let's do some more examples. With dan, den, tan, ten. Dan, den, tan, ten means from, but not when it comes to hometowns. We learned that. What do we do when we talk about hometowns? What suffix do we add? It's l, li, lu, lu, right? When it comes to hometowns, it's l, li, lu, lu. Okay? But when it comes to not hometowns, anything other than hometowns, dan, den, tan, ten works as from. Nereden geliyorsun? Nereden? Just like nerede became nerede, nereden became nereden in pronunciation. Tamam? Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? See, I omit that re in geliyor. Nereden geliyorsun? Why do I show you this? That's because I don't want you to have an accent. I want you to speak as natural as possible. Okay? So this is why I show you the real pronunciation. This is why I take that risk. Tamam? People usually avoid that risk. So instead of nereden geliyorsun, which is quite artificial, I teach you the real pronunciation here. Tamam? Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? Türkiye'den geliyorum. Say we met at the airport. So you ask me where are you coming from? So I say Türkiye'den geliyorum. I'm literally coming from Turkey now. Tamam? This way. Or you're in a TV show and you join from Turkey and they ask you where you're from and you can say Türkiye'den geliyorum. Say
We will get to that. Tamam. Türkiye'den geliyorum. Türkiye'den geliyorum. The pronunciation of den is den. It's not den. But that's okay to pronounce it that way if you cannot pronounce den. Tamam. Türkiye'den. Some people can only pronounce it like Türkiye'den. It's still okay if you don't feel a difference. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan geliyorum. Let's say the TV show is in İzmir and they ask you where you come from for this show and you can say İstanbul'dan geliyorum. Tamam. İstanbul'dan geliyorum. 34 is the plate number of Istanbul for cars. Nereden yer ayırtıyorsun? Where are you booking from? We say. Nereden yer ayırtıyorsun? Yer ayırtıyorsun. Nereden yer ayırtıyorsun? Restorandan yer ayırtıyorum. Restorandan yer ayırtıyorum. Yer ayırtıyorum. Yer ayırtıyorum. Yer ayırtıyorum. Oops. Kafeden ne alıyorsun? Kafeden ne alıyorsun? Kafeden kahve alıyorum. Kafeden kahve. Kahve alıyorum. Kafeden kahve alıyorum. Kafeden kahve alıyorum. Kahve. Müzeden ne alıyorsun? Müzeden ne alıyorsun? Müzeden ne alıyorsun? Müzeden hediye alıyorum. I'm not taking anything with me. Müzeden hediye alıyorum. Hediye. Hediye is gift. Nereden geliyorsun? I repeat. This doesn't mean where are you from. Nereden geliyorsun? Otelden geliyorum. See? Is the hotel your hometown? I don't hope so. So, see? Otelden geliyorum. Marketten geliyorum, etc. Otelden geliyorum. Bankadan ne alıyorsun? Bankadan, from the bank. Bankadan ne alıyorsun? Bankadan kredi alıyorum. Bankadan kredi alıyorum. Kredi alıyorum. Kredi. Dersten ne zaman çıkıyorsun? Alo, dersten ne zaman çıkıyorsun? Alo, Ahmet, dersten ne zaman çıkıyorsun? Dersten 10 dakika sonra çıkıyorum. In English you say, I leave the class in 10 minutes. We say, I exit from the class 10 minutes later. Dersten 10 dakika sonra çıkıyorum. Tamam. Nereden geliyorsun? What does that mean? Am I asking your hometown? Yeah, I don't. Good. Tamam. Güzel. Nereden geliyorsun? Okuldan geliyorum. Okul is not my hometown. See? Okuldan geliyorum. I'm coming from school. Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? Hastaneden geliyorum. Hastaneden geliyorum. Biraz hastayım. Hastaneden geliyorum. Evden ne zaman çıkıyorsun? Evden ne zaman çıkıyorsun? Evden 5 dakika sonra çıkıyorum. Or you will probably hear it 5 dakika as opposed to dakika. We say shortly dakika. 5 dakika. 5 dakika. 5 dakika is perfect. But you can also say 5 dakika. Evden 5 dakika sonra çıkıyorum. Repeat after me. Dakika.
Evden 5 dakika sonra çıkıyorum. You can also say dakika, but let's sound more natural. Pardon. Binadan ne zaman çıkıyorsun? Binadan ne zaman çıkıyorsun? Binadan 2 dakika içinde çıkıyorum. 2 dakika içinde çıkıyorum. İçinde also means inside. Just a side note. Bahçeden ne getiriyorsun? Bahçeden ne getiriyorsun? Bahçeden domates getiriyorum. Bahçeden domates getiriyorum. Sinemadan ne zaman çıkıyorsun? Sinemadan ne zaman çıkıyorsun? Sinemadan saat 17'de çıkıyorum. I exit from the cinema at 17, we say, tamam. Sinemadan saat 17'de çıkıyorum. You can also say 5'te. 5, 5. Instead of PM, we just say 5. At 5. Tamam. Sinemadan 5'te çıkıyorum. 5, fıstıkçı şahap, 5'te. As opposed to 17'de. 5'te çıkıyorum. Dükkandan ne alıyorsun? Dükkandan ne alıyorsun? Dükkandan bir şeyler alıyorum. Some stuff. Bir şey, something. Bir şeyler, some stuff. Dükkandan bir şeyler alıyorum. Neredesin? Ne yapıyorsun? Marketten bir şey alıyorum. Marketten bir şey alıyorum. Bir şey, bir şey, something. Bir şeyler, some stuff. Nereden gidiyorsun? Nereden gidiyorsun? Nereden gidiyorsun? Doğru yoldan gidiyorum. Doğru yoldan gidiyorum. Doğru yoldan gidiyorum. I'm going from the right way. Evet. Neredesin? Ne yapıyorsun? Kütüphaneden kitap alıyorum. Kütüphaneden kitap alıyorum. You notice that almak is normally to take or to buy, but it also works as borrow. Tamam, depending on the context. Here it's like actually I'm taking a book from the library. Not stealing, just borrowing. Tamam. Kütüphaneden kitap alıyorum. Evet. Ups. Neredesin? Ne yapıyorsun? Şu an otobüsten iniyorum. Otobüsten iniyorum. Neredesin? Ne yapıyorsun? Şu an trenden iniyorum. It's difficult for us to pronounce tren, so we usually pronounce it as tren. You will hear it that way. Tren. Tren. But we don't write the E. Şu an, right now, or at the moment, both şu an in Turkish. Şu an trenden iniyorum. Neredesin? Ne yapıyorsun? Birazdan uçaktan iniyorum. Soon. Birazdan uçaktan iniyorum. Uçakta iniyorum. Do you see the lesion? Uçaktan iniyorum. Uçaktan iniyorum. As opposed to uçaktan iniyorum. Uçakta iniyorum. Uçaktan iniyorum. Evet. Neredesin? Ne yapıyorsun? Neredesin? Birazdan dolmuştan iniyorum. Birazdan dolmuştan iniyorum. Neredesin? Ne yapıyorsun? 5 dakika içinde vapurdan iniyorum. I'm sure you will dream about this in your first Turkish dream.
You will hear me saying, neredesin, ne yapıyorsun? You heard it that much. 5 dakika içinde vapurdan iniyorum. Or vapurdan iniyorum. Vapurdan iniyorum. 5 dakika içinde vapurdan iniyorum. Neredesin? Ne yapıyorsun? Not this time. Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? Söyle bakalım. Nereden geliyorsun? İş yerinden geliyorum. İş yerinden geliyorum. What does that mean? İş yerinden geliyorum means I come from the workplace, right? From work. Evet. Spor salonundan ne zaman çıkıyorsun? Spor salonundan ne zaman çıkıyorsun? Spor salonundan 10 dakika içinde çıkıyorum. It's a tongue twister for you. 10 dakika içinde, let's try, 10 dakika içinde çıkıyorum. Spor salonundan 10 dakika içinde çıkıyorum. Otobüse nereden biniyorsun? Otobüse nereden biniyorsun? We say, where do you get on the bus from? Otobüse nereden biniyorsun? Otobüse otobüs durağından biniyorum. Otobüse otobüs durağından biniyorum. Sehpa is little coffee table. Sehpa. Sehpayı nereden getiriyorsun? Getirmek is to bring. Do you have getir in your country? Wait. Maybe you will watch this video 5 years later and maybe getir will collapse. We never know. Getir is a company, by the way. It's like Uber Eats or Deliveroo. I don't know. So getir means bring. If you ever seen this company in your country, that's a Turkish country, and this getir means bring basically because they bring you stuff. Getir. Sehpayı nereden getiriyorsun? Oturma odasından getiriyorum. Oturma odasından getiriyorum. Alışveriş merkezinden ne alıyorsun? Alışveriş, shopping, merkez, center. But they created a compound noun, right? Alışveriş merkezi. And then we wanted to attach the case suffix den. So we needed that n in between. So we say alışveriş merkezinden ne alıyorsun? Alışveriş merkezinden yiyecek alıyorum. Ne yapıyorsun? Birazdan havalimanından çıkıyorum. Birazdan havalimanından çıkıyorum. Haberleri izliyor musun? Haberleri izliyor musun? Hayır. Haberleri sosyal medyadan öğreniyorum. No. I get the news from social media. Birleştir, geliştir. Türkiye'de Türkçe öğrenmek istiyorum. İstiyor change to istiyor because of your. We will learn about that later. İstiyorum. I want to learn. Öğrenmek istiyorum. I want to learn Turkish. Türkçe öğrenmek istiyorum. I want to learn Turkish. I want to learn Turkish
in Türkiye. Türkiye'de Türkçe öğrenmek istiyorum. Türkiye'de Türkçe öğrenmek istiyorum. İtalya. İtalya'da İtalyanca öğrenmek istiyorum. İstiyorum. I want. Öğrenmek istiyorum. I want to learn. İtalyanca öğrenmek istiyorum. I want to learn Italian. İtalya'da İtalyanca öğrenmek istiyorum. I want to learn Italian in Italy. İtalya'da İtalyanca öğrenmek istiyorum. Paris. Paris'te Fransızca konuşmak istiyorum. İstiyorum. Konuşmak istiyorum. I want to speak. I want to speak. Konuşmak istiyorum. Fransızca konuşmak istiyorum. I want to speak French. Fransızca konuşmak istiyorum. Paris'te Fransızca konuşmak istiyorum. I want to speak French in Paris. Paris. Paris'te Fransızca konuşmak istiyorum. Bu akşam evde Türkçe müzik dinlemek istiyorum. İstiyorum. I want to listen music. Müzik dinlemek istiyorum. I want to listen to music. Müzik dinlemek istiyorum. I want to listen to music. Türkçe müzik dinlemek istiyorum. I want to listen to Turkish music. Evde Türkçe müzik dinlemek istiyorum. Let's see it English way. I want to listen to Turkish music at home. Bu akşam evde Türkçe müzik dinlemek istiyorum. Bu akşam evde Türkçe müzik dinlemek istiyorum. Bu akşam, do you see? The time is usually at the beginning of this sentence. And then the location comes. Bu akşam, this evening, at home, and then the rest of the sentence. I want to listen to Turkish music. I want to listen Turkish music at home this evening. Yarın, again, the time is at the beginning of the sentence. Yarın, kurs, and then the location comes. Kursta, İspanyolca
müzik dinlemek ve dans etmek istiyorum. Dans etmek istiyorum. Dans etmek istiyorum. I want to dance. Müzik dinlemek ve dans etmek istiyorum. I want to dance and listen to, literally, I want to dance and to listen to music. İspanyolca müzik dinlemek ve dans etmek istiyorum. I want to dance and to listen Spanish music. Nerede? Where? Kursta. When? Pardon. I want to dance and to listen Spanish music in course. Now the question is when? And that's at the very beginning. Yarın kursta İspanyolca müzik dinlemek ve dans etmek istiyorum. Türk, arkadaş, Turkish friend, Türk arkadaş. Türk arkadaşlar, Turkish friends. Türk arkadaşlarım, my Turkish friends. Türk arkadaşlarımla, with my Turkish friends, Türkçe konuşmak çok zor. İle becomes lale as a suffix. It means with in this context. With my Turkish friends. Zor, hard, difficult. It's hard. Çok zor, very hard. It's very hard. Çok zor. It's very hard to speak. Konuşmak çok zor. Türkçe konuşmak çok zor. It's very hard to speak Turkish. It's very hard to speak Turkish. Türkçe konuşmak çok zor. With my friends. Arkadaşlarımla Türkçe konuşmak çok zor. It's very hard to speak Turkish with my friends. Arkadaşlarımla. Türk arkadaşlarımla Türkçe konuşmak çok zor. It's very hard to speak Turkish with my Turkish friends. Right? Türk arkadaşlarımla Türkçe konuşmak çok zor. İspanyol, arkadaş, İspanyol arkadaş, İspanyol arkadaşlar, Spanish friends. İspanyol arkadaşlarım, my Spanish friends. İspanyol arkadaşlarımla, with my Spanish friends, İspanyolca konuşmak zor değil. Evet, zor değil. Zor, difficult, hard. Zor değil, not hard,
Not difficult. Değil. It's not difficult to speak Spanish. İspanyolca konuşmak zor değil. It's not difficult to speak Spanish. İspanyolca konuşmak zor değil. With who? Kiminle? Kiminle? With who? İspanyol arkadaşlarımla. It's not difficult to speak Spanish with my Spanish friends. It's not hard to speak Spanish with my Spanish friends. İspanyol arkadaşlarımla İspanyolca konuşmak zor değil. Türkiye. Türkiye'de Türkler Türkçe konuşuyorlar. Türkiye'de Türkler Türkçe konuşuyorlar. Konuşuyorlar. They speak. Lar, right? Lar works as they. Here. Konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar? Literally, what do they speak? Türkçe konuşuyorlar. Türkçe konuşuyorlar. They speak Turkish. Kim? Who? Kim? Türkler. Turks. Türkler Türkçe konuşuyorlar. Turks speak Turkish. Nerede? Where? Türkiye'de. Turks speak Turkish in Turkey. Do you see? When there is no time, no adverb for time, the location is at the beginning of the sentence. But when there's time, it's even before the location. Türkiye'de Türkler Türkçe konuşuyorlar. You see, by the way, Turkish is just the language name, not the nation's name. Ev. Evde Türkçe öğreniyorum. Evde Türkçe öğreniyorum. Öğreniyorum. I'm learning or I learn. Öğreniyorum. I'm learning Turkish. Türkçe öğreniyorum. I'm learning Turkish or I learn Turkish. Türkçe öğreniyorum. I'm learning Turkish at home. I'm learning Turkish at home. Evde Türkçe öğreniyorum. Okul, okulda İngilizce öğreniyorum. Öğreniyorum. I'm learning or what? Yes, I learn. Öğreniyorum. I'm learning English. İngilizce. I'm learning English. Nerede? Where? Nerede? Literally at where? In where, right? Okulda. Okulda İngilizce öğreniyorum. I'm learning English at school. Okulda İngilizce öğreniyorum. Kurs. Kursta Çince öğreniyorum. Öğreniyorum. I'm learning. I'm learning Chinese.
Çince öğreniyorum. I'm learning Chinese. Çince öğreniyorum. Chinese I'm learning. Kursta Çince öğreniyorum. I'm learning Chinese in the course. Kursta Çince öğreniyorum. Üniversite. We pronounce it fastly as üniversite, verste, üniversite. Üniversitede Fransızca öğreniyorum. 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 Fransızca öğreniyorum. I'm learning French. Nerede? Where? Üniversitede. Üniversitede. Do you see? Location is at the beginning. Üniversitede Fransızca öğreniyorum. I'm learning French at university. Üniversitede Fransızca öğreniyorum. Türkiye, Türkiye'de ne yapmak istiyorsun? İstiyorsun. Türkiye'de ne yapmak istiyorsun? İstiyorsun. You want. Ne istiyorsun? What do you want? Ne istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? What do you wanna do? Ne yapmak istiyorsun? Ne istiyorsun? What do you want to do? Ne yapmak istiyorsun? Türkiye'de ne yapmak istiyorsun? Türkiye'de ne yapmak istiyorsun? What do you want to do in Turkey? Or in Türkiye? What do you want to do in Türkiye? Türkiye'de ne yapmak istiyorsun? İstanbul. İstanbul'u, who is this guy? Gez, gezmek istiyorum. I want, istiyorum. Gezmek istiyorum. I want to visit. Gezmek istiyorum. Gezmek istiyorum. Gezmek istiyorum. Gezmek istiyorum. I want to visit. İstanbul. İstemek needs that accusative case, but we will learn about that later. For now, it's just introduction. Tamam? İstanbul'u gezmek istiyorum. Basically, İstanbul gezmek istiyorum is not enough, not correct enough. Tamam? You need that accusative case, but we will learn about that later. I want to visit Istanbul. And the accusative case. İstanbul'u gezmek istiyorum. İstanbul'da ne yapmak istiyorsun? İstanbul'da ne yapmak istiyorsun? İstiyorsun. You want. Ne istiyorsun? What do you want? Ne yapmak istiyorsun? What do you wanna do? What do you want to do? Ne yapmak istiyorsun?
İstanbul'da ne yapmak istiyorsun? What do you want to do in Istanbul? Do you see? Istanbul is the location, so it's always at the beginning. İstanbul'da ne yapmak istiyorsun? Ayasofya'yı ziyaret etmek istiyorum. I want istiyorum. Ziyaret etmek istiyorum. I want to visit. I want to visit. Sorry, I forgot to delete this. To at the beginning of visit. Ziyaret etmek istiyorum. I want to visit. Ayasofya. Ayasofya'yı ziyaret etmek istiyorum. That is accusative case. Again, istemek wants it, so we add it. Otherwise, you can say Ayasofya ziyaret etmek istiyorum. Everybody will understand you perfectly, including my grandma. But if you want to sound like a native speaker or sound natural, basically, you should add that accusative case. But don't worry, we're not learning it right now. We will learn about it later. I want to visit Ayasofya with the helper sound, of course, because you don't want to say Ayasofya-ı. Ayasofya-ı. You don't want that. You need some help. Ayasofya'yı. See, now it flows. Ayasofya'yı. Also, in the previous example, we said gezmek, to visit. But in this one, we use ziyaret etmek. That's because ziyaret etmek is used as to visit when you visit elderly people or holy places. And Ayasofya, if you don't know what it is, it's a big mosque, like converted into a mosque from a very big cathedral. But it's probably so famous and you know about it. Türkiye. Türkiye'de ne? Ne yemek istiyorsun? Türkiye'de ne yemek istiyorsun? You want istiyorsun. Ne istiyorsun? What do you want? Ne yemek istiyorsun? Ne yemek istiyorsun? What do you want to eat? Ne yemek istiyorsun? Türkiye'de ne yemek istiyorsun? What do you want to eat in Türkiye? Türkiye'de ne yemek istiyorsun? I ask you. Sana soruyorum. I'm asking you. Sana soruyorum. Aha, I knew it. Biliyordum. Döner. Döner yemek istiyorum. Döner yemek istiyorum. I want to eat döner. You probably call it kebab. Do you call it döner or kebab in your country? Döner yemek istiyorum. I want to eat döner. Evet. Why does it not skip to the next? I did something wrong, I guess. Yeah. Döner kebab was a long name, long format before. Döner kebab, turning kebab, basically, got shortened to döner over time. Just like, instead of turning kebab, imagine we call it turning now only. Tamam? I want to eat kebab. Döner yemek istiyorum. Nerede? Nerede yemek istiyorsun?
Can you guess what it means? You want, istiyorsun. Nerede istiyorsun? Where do you want? Where do you want to eat it? Nerede yemek istiyorsun? Where do you want to eat? Nerede yemek istiyorsun? Taksim. Taksim'de yemek istiyorum. Taksim'de yemek istiyorum. I want to eat in Taksim. Taksim'de yemek istiyorum. I want to eat in Taksim. Taksim'de yemek istiyorum. Beni taklit et. Beni taklit et. Imitate me. As much as you can. Kaçta kalkıyorsun? Kalkmak. Kaçta kalkıyorsun? Kalkmak. To get up and also to stand up. Kaçta kalkıyorsun? Kaçta kalkıyorsun? Kaçta uyanıyorsun? Uyanmak. Kaçta uyanıyorsun? Kaçta uyanıyorsun? Kaçta uyanıyorsun? Try to imitate this intonation too. Kaçta uyanıyorsun? Saat 7'de uyanıyorum. Saat 7'de uyanıyorum. You can also write it this way. Saat 7'de uyanıyorum. Saat 7'de uyanıyorum. Gene saat 7'de kalkıyorum. You can also say saat 7'de kalkıyorum. Kalkmak, to get up, to stand up also. Saat 7'de kalkıyorum. Genelde 7'de kalkıyorum. Genelde also means in general. Usually and in general. Genelde 7'de kalkıyorum. Bazen, sometimes, bazen 5.30'ta kalkıyorum. 30 is buçuk. 5.30'ta kalkıyorum. Bazen 5.30'ta kalkıyorum. Çok tembelim. Is that you? Çok tembelim. Tembel is lazy. Çok tembelim. 11'de kalkıyorum. Maşallah. 11'de kalkıyorum. Çok tembelim. Or is this you? Gece kuşuyum. Gece means night. Kuş means bird. Gece kuşuyum. By the way, that doesn't mean night all. It's just like literal translation is night bird in Turkish. That's what we say. Gece kuşuyum. 12'de kalkıyorum. Gece kuşuyum. 12'de kalkıyorum. Peki sabah rutinin var mı? Sabah rutinin var mı? Rutin. Sabah rutinin var mı? Hayır, yok. Hayır, yok. Evet, var. Evet, var. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Duş alıyorum. Duş alıyorum. Duş alıyorum. Please, if you're not at the office, do this. Duş alıyorum. Duş alıyorum. Dişlerimi fırçalıyorum. Dişlerimi fırçalıyorum. Dişlerimi fırçalıyorum. Dişlerimi fırçalıyorum. Elma yiyorum. Elma yiyorum. Elma. Elma yiyorum.
Yürüyüş yapıyorum. Do this. Yürüyüş yapıyorum. Yürüyüş yapıyorum. Yürüyüş yapıyorum. Literally doing walking. Spora gidiyorum. Spora gidiyorum. I don't have muscles but yeah. Spora gidiyorum. Spora gidiyorum. Evet, I'm planning to have some muscles this year. If this course succeeds, I hit the gym. You decide it. Koşuya çıkıyorum. Koşu is running. Koşuya çıkıyorum. Çıkmak, to go out. I go out for a run gibi. Something like this. Koşuya çıkıyorum. Koşuya çıkıyorum. Oh, pardon. Türkçe çalışıyorum. Türkçe çalışıyorum. I hope this is you. This is your face. Türkçe çalışıyorum. Peki kaçta kahvaltı yapıyorsun? As always, you can omit that he in the middle and say kahvaltı. Instead, you can make that first a longer. Instead of kahvaltı, you can say kahvaltı. Kahvaltı. Kaçta kahvaltı yapıyorsun? Kaçta kahvaltı yapıyorsun? Kahvaltı yapmıyorum. Kahvaltı yapmıyorum. Or kahvaltı yapmıyorum. Kahvaltı yapmıyorum. Yapmıyorum. Yapıyorum. Yapmıyorum. Genelde, which means usually, what does it also mean? In general, tamam. Genelde 7'de yapıyorum. Genelde 7'de yapıyorum. You can also write it this way. Genelde 7'de yapıyorum. Bazen 9.30'da yapıyorum. Bazen 9.30'da yapıyorum. Bazen 9.30'da yapıyorum. Do you see that ta? Remember the consonant harmony? Fıstıkçı şahap. 9.30 k. Fıstıkçı şahap. 9.30'ta yapıyorum. Bazen 9.30'ta yapıyorum. You can also write it this way. Bazen 9.30'ta yapıyorum. Peki kahvaltıda ne yiyorsun? Kahvaltıda ne yiyorsun? Sadece kahve içiyorum. Sadece kahve içiyorum. Sadece kahve içiyorum. Sadece means what? Means only, just. Tamam? Sadece kahve içiyorum. Tatlı şeyler yiyorum. Tatlı şeyler yiyorum. Tatlı şeyler yiyorum. Şeyler, şey is thing. Şeyler, things or stuff. Tatlı şeyler yiyorum. Kruvasan yiyorum. Are you French? Fransız mısınız? Kruvasan yiyorum. Kruvasan yiyorum. Bu arada, by the way, kruvasanı çok seviyorum. I love croissant. Kruvasanı, çok seviyorum. Kruvasan yiyorum. Mısır gevreği yiyorum. Mısır gevreği yiyorum. Mısır is corn. Gevrek is krill. I don't know how to pronounce this word. Something like, we call it corn krill. Something like this. Mısır gevreği yiyorum. Yumurta yiyorum. Zeytin yiyorum. Or let's combine everything. Yumurta, zeytin, peynir, domates, salatalık,
Simit yiyorum. What is this? Does it remind you something? Ve çay içiyorum. What is this? Bu ne? Ne bu? Or bu ne? Both. What is this? Ne bu? Ne bu? Bu ne? Ve çay içiyorum. Ve çay içiyorum. What is it? Ne bu? Evet. Türk kahvaltısı. Türk kahvaltısı yapıyorum. I'm having a Turkish breakfast. Türk kahvaltısı yapıyorum. Right? If Turkey weren't already a tourist destination, I would have still recommended people visit for food only. I swear to God. It will be the best breakfast you will ever have. If you haven't tried it yet, you should definitely try it. Tamam?